31/7/1958 Kumkapı doğumluyum. Annem de Kumkapı doğumlu. Babam Ankara doğumlu. Onun babası Bursa, gerisi Yozgat. Anne tarafımda baktığımızda onun da gerisi Yozgat. Temel anlamda baktığımızda kökümüz Yozgat'a dayanıyor. Ama bana sorsanız Yozgat neresi? Sadece İç Anadolu'da bir yer olarak biliyorum. O kadar görmüş değilim. Görmeyi de arzu ediyorum. Kumkapı'da takribi 15-16 metrekarelik bir alanda, ahşap bir devasa binada, çok eski bir binada, yaklaşık doğduktan 7 yaşına kadar o binada kız kardeşlerimle beraber 5 kişilik bir aileydik. Orada yaşadık. Çocuk yaşta sokakta oynamaktan ziyade kiliseyle ilgilendik. Annem elimden tuttu götürdü. 6 yaşlarındaydım. Berber çırağı oldum. Çıraklık yaptım. Yani çocuk yaşta birçok şeyi bulunduğumuz çevrede öğrendik, gördük. Mesela bayramlarımız çok enteresan geçerdi Kumkapı'da. Babam işportacıydı ama bayram geldiğinde sanki bir zenginmişiz gibi bizi taksiden indirmezdi. Diyelim Samatya'ya gideceğiz, Bakırköy'e gideceğiz bayram ziyaretine. Hemen taksiyi çağırırdı, bizi bindirir, götürürdü. Yani o çocuk yaşta o kültürü öyle olması gerektiğini, ziyaretlerin şık giyinerek, üstümüz başımız tertemiz, böyle bir yaşantımız vardı. Yani aile ortamımız çok güzeldi Kumkapı'da. Çevremizde oturduğumuz bina tamamı Ermeni değildi. Bir Rum bir aile vardı. Bir de Bursalı bir aile vardı. Baran ailesi. Onlarla birlikte çok güzel günlerimiz oldu. Yani diyeceksiniz ki 6-7 yaşına kadar ne anlayabilirsin? Ama birçok şeyi, aile kültürünü, komşuluk ilişkilerini o yaşlarda görebildik. O ilişkilerimizle anlayabildik. Çok güzel. Onları bizde olurdu, biz onlarda olurduk. Kızlarıyla benden büyük oldukları halde arkadaşlıklarımız olurdu. Ablalarımla keza öyle. Bir amcamız vardı, alt kadın tek başına yaşardı mesela. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimle kavga ederdik ki ona içecek alacağız, sigara alacağız. Çünkü niye? Mutlaka aldırdığı şeyin kalan bozuk parasını harçlık olarak bize verirdi. Biz de o yaşta harçlık hoşumuza giderdi. Bunlar çocuk yaşta bizlere mutluluk verirdi. Yani diyeceksiniz ki bir bahşiş ne olabilir ama insanlar o yaşlarda onun da bir kültür olduğunu, onun da bir olması gereken bir şey olduğunu anlayabiliyor, öğrenebiliyor diyebilirim yani. Bakkal vardı karşımızda. Çok yakındı şeyler. Yani böyle marketler zaten yoktu. Kasaptı, bakkaldı, tekel bayiydi. Hepsi yakın yerlerdi birbirine. Hemen giderdik. Oradan bir sigara isterdi. Sigarasını alırdık. 2,5 lira vermişse 50 kuruş kalırdı. 50 kuruşu at cebine derdi. Ama ben önden giderdim ki ablam gitmesin. Yoksa ona gidecek para. Çocukluğumuz, ben 7 yaşına kadar orada oturdum. Sonra Langa'ya taşındık. Nişancı tarafına taşındık. Orada da yani 5 sene oturduk. 7 yaşından 11 yaşına kadar. Sonrası Yenikapı. Yani bu yakın alan içerisinde diyebilirim bir 20 sene geçirdik. Askere kadar çünkü ben oralardaydım. Ama o bölgede aklınıza hangi köşe geliyorsa bizim oyun yerimizdi. Yani bir Hisardibi vardı mesela. Hisardibi bölgesi. Surları düşünün. Surların olduğu alan Hisardibi'dir. Orası bizim top sahamızdı. Patrikhanenin önü top sahamızdı. Ama genel anlamda yani sırf bizim değil. O an boşta kim varsa top oynamak isteyen, orası boşsa arkadaşlarını toplardı. Hemen orada bir maç düzenlemesi yapılırdı. Sadece şey değil. Şimdi baktığımızda geride kalan birçok oyunlar var. Ne bileyim köşe kapmacaydı, saklambaçtı.
Şimdi saklambaçı hangi çocuğa sorarsanız o nedir diyebilir. Çünkü saklambaç diye bir kültür şu anda çocuklarda yok. Ama çocukların en çok sevdiği bir oyundu. Yani saklanacaksın, seni bulmaya çalışacak, bulamayacak, ne bileyim kukaladik oyunu vardı. Şeyleri, taşları üstüne dizerdik. Uzaktan topu atarak o taşları devirirdik. Saplama vardı. Önce çiviyi götürürdük tren yoluna. Raylara koyardık çiviyi. Tren üzerinden geçtiği zaman onu dümdüz yapardı. Dolayısıyla çok güzel bir saplama aleti meydana getirmiş olurdu. Onunla saplayarak çizimler yapardık toprak üzerinde. Yani mesela patinaj, çocuk yaşta biz bugün o scooter dediğiniz aleti biz kendimiz ahşaptan meydana getirirdik. Yani o aletleri alarak, patinaj aletlerini alarak, tahtaları bir araya getirerek aynı gördüğünüz şeklin aynısı. Bugün skuterların şeklinin aynısını biz tahtadan bir skuter, yani bu 60 sene, 50 sene evvel kullandığımız bir şeydi. Gezme şeyiydi skuter. Şimdi oldu profesyonel bir skutura dönüştü. Ne bileyim yani oyun sahalarımız mahallemizde çoktu. Ama şimdi sorarsanız benim torunum kendine bir oyun alanı mahallede bulamıyor maalesef, yok. Yani kendi bahçesi o kadar çok müsait değil. Orman var. Ormana gitmek zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok. Ama her yerde orman yok. Yani ne bileyim, şimdiki çocuklar maalesef bu konuda bir müzdarip. Yani ancak ellerinde telefonlar, bilgisayarlar, kendilerini o oyunlara adapte etmek zorunda. İyi mi? Pek sanmıyorum. Doğru mu? Değil. Ama yapacak da bir şey yok diyebilirim yani. Kış bizim için değişken değildi yani, çünkü oyun alanlarımız bizim çoktu. Özellikle yine Kumkapı'ya geleceğim. Kumkapı'da bizim 4 tane yokuşumuz vardı. Mesela Balipaşa, İbrahimpaşa, Daltaban, Gedikpaşa yokuşları. Yukarıya kadar sandığımızı alıp çıkardık. Sandığın içine otururduk. Kendimizi bıraktık mı yolun bitiminde bulurduk. Yani o kayak şeyimiz en büyük zevklerimizden, karlı günlerde özellikle buydu. Ama tabii yağmurda, çamurda mecburduk, evimize kapanırdık. Ama karlı hava bizim için özeldi. Yani öyle dağa mağa ihtiyaç yok. Yokuşlarımız bizim oyun alanımızdı. Yani kaydırak olarak çok güzel yaşardık o mevsimlerinde. Evin bölümleri derseniz evin bölümü zaten yoktu. Tek oda, 15 metrekare tek oda. Onun dışında 2 oda daha vardı ama yok, mutfak falan yok. Hepsi odanın içindeydi. Bulunduğumuz oda içindeydi. Öyle musluk falan yoktu. Bir tane tuvalet vardı. Tuvaleti de o evde 3 aile kullanırdık. 2 tane yaşlılar vardı, bir de biz vardık. Yani 10 kişi o alanı kullanırdık. Ama başka bir şeyimiz alan olarak yoktu evin içinde. Merdivenler, ahşap, yani çıkarken çok iyi hatırlarım. Ben bir de o 5 sene, 6 sene içerisinde hep hiç unutamıyorum. Hep hayal görürdüm. Sanki karanlıktan mı veya bulunduğumuz evin şeyi miydi? Hep gölgeler görürdüm. Hep sanki hayalet varmış gibi. Çocukluktan mı kaynaklanıyor bilemezdim. Hep korkardım. Yani kapı deseniz kapı kilit yok. Yani birisi açıp girebilir. Gece de olsa girilebilir. Evin deseniz keza öyle, ana kapı devamlı açıktı. Zaten o açık olduğu için bir gün babamın el arabası çalındı. Yani o bizim hiç unutamayacağımız bir şeydi. Üzüntülü bir anda. Çünkü babamın ekmek teknesiydi. Yani o el arabasına koyardı satacağı şeyleri. Terlikti, çamaşırdı. Mahalle mahalle gezerdi. Ama o araba çalındıktan sonra bir el çantasıyla bir de koltuk sepeti vardı. O sepetle, bir eline çanta,
Bir elinde koltuk sepeti. Onunla mahalle mahalle gezmeye, satmaya başladı. Yani ondan sonra bir daha o el arabası olmadı. Her şeyin olduğu, yani hırsızlık değil, cinayetlerin, şeylerin, esrarkeşliğin, birçok şeyin yaşandığı bölge Kumkapı semti o zamanlar. Tabii şimdiye baktığınız zaman da bunlar anlatıyorum öyle ama öyleyken bile güzellikleri de çok. Yani dediğim gibi bir tarafta kötü şeyleri duyarken ağırlık yine insan ilişkileri. Yani komşuluk, aile ilişkileri, komşuluk ilişkileri. Bunlar çok güzeldi, özeldi ve biz bunların artık son demlerinde gelenlerdendik. Yani asıl yaşanan bizden önceki nesillerdi. Bizden sonra artık o kültür gittikçe yozlaşmaya başladı, azalmaya başladı. Anadolu göçleri çok daha yoğunlaştı. Yurt dışından gelen o işte Zencisiydi, Afrikalısıydı, ne bileyim Rusuydu, kozmopolit bir yer haline dönüştü. Alışveriş merkezi olmaya başladı. Ayakkabı piyasası olduğu gibi Gedikpaşa bölgesinde ağırlıkla yerleşmeye başladı. Dolayısıyla insanlar artık o bölgeyi terk etmeye başladı. Terk ettikten sonra maalesef kendi özelliğini yitirdi. Yani şu anda genel anlamda bir iş yeri olarak görebiliriz. Laleli olsun, Laleli'nin aşağısı, Nişancı tarafları, Kumkapı tarafları olduğu gibi bir alışveriş çarşı haline dönüştü. Yani çocukluğumuzda bölgemizde iş merkezi yoktu. Yani Gedikpaşa tarafı dericilerin, ayakkabıcıların olduğu, onun aşağısı tamamen ikamet alanıydı. Yani Kadırga'ydı, Kumkapı'ydı, Şanca'ydı. Olduğu gibi hep mahalle, evdi. Yani hiç iş yeri görseniz ancak ya kasap ya bakkal ya manav, öyle şeyler. Bugün meyhaneler bile, meyhanelere baktığınızda olduğu gibi alan şu anda meyhane alanı. Ama o zamanlar 2-3 tane meyhane vardı. Bilinen. Yani onun dışında öyle şey yoktu. Onlar bile azınlıktaydı. Yani onlar bile şimdiki gibi her tarafı açık değil, perdelerle kapalıydı. İçeriği göremezdiniz. İçeride ne yapılıyor? Yemek mi yeniliyor? Bir şey mi oluyor? Hiç kimse bilmezdi. Ama şimdi bakarsanız sokaklara taşıyor. Yollarda yeniyor, içiliyor yani. Bence hoş bir kültür değil. Onun da bir gizliliği olması gerekir. İnsanların o şeyi bence görmemesi gerekir. Ama maalesef şekil tamamen değişti. Yani günümüzde her şeyin değiştiği gibi onlar da değişti. O bölge mesela çok değişkenlik yaşadı. Yani Kumkapı'ya baktığınız zaman tarihte merkezi anlamda padişahlığın, krallığın, cumhuriyetin, Osmanlı'nın merkezi anlamda bulunduğu bir yer. Yani Eminönü bölgesi. Sarayların yaşadığı, ne bileyim Ubukaleon Sarayı'nın, Topkapı Sarayı'nın şimdiki bildiğimiz hepsi o bölgede. Yani Kumkapı'nın 5 dakika yürüme mesafesinde Yerebatan Sarayı'nın, yani tarihin temelde çok eskiye dayandığı bir yer. Yani tarihi Yarımada'nın göz bebeği denebilir ama şimdiki haliyle değil tabii ki. Her ne kadar halen Ayasofya Camii varsa da ne bileyim Topkapı Sarayı varsa da ama bölgeye baktığımızda olması gereken havada değil. Keşke daha özellikle bu belediyeye de iş düşüyor. Yani belediyenin ne varsa oraya daha bir farklı bakması gerekiyor. Bugün Balat'a baktığımız zaman Balat çok gelişmiş bir hal aldı son zamanlarda. Kumkapı niye almıyor? Bunu düşünülmesi gereken bir şey. Yani pekala buraya da bir önem verilmesi gerekiyor. Ama ne yapılması gerekiyor bilemem. Onu belediyenin, hükümetin göz ardı etmemesi gerekiyor. Yani insanlara bırakırsanız insanlar rant için elinden ne geliyorsa yapar. Şu anki görünümü ortada diyebilirim. Ben Bezcihan Yüksek İlköğretim Okulu mezunuyum. Ben hep öyle derim sordukları zaman. Çünkü benim için Bezcihan İlkokulu, ortaokul daha doğrusu yükseklik mertebesine layık bir okuldu. Yani her ne kadar ben 5. sınıfı bitirip iş hayatına atıldımsa da benim için özelliği çok büyüktür. Çünkü
Bezcihan'dan yetişen çok ünlü isimler var. Yani baktığımızda tarihte ünlü tiyatrocular var, ünlü doktorlar var, ne bileyim uzay NASA'da olan üyelerimiz var filan. Öğretmenlerimiz derken o zamanki öğretmenlik şeyi farklıydı. Yani halen aklımıza gelen şeyler var. Ne kadar da eğitiliyorsak da şimdiyle kıyasladığınızda pek mukayese kabul edilemiyor. Yani eğitim sistemi bence şimdiki daha doğru. Ama yetiştirme olarak baktığınızda o zamanki o sıkı eğitim diyelim sanki daha bir orijin bir haldeydi. Çünkü daha bir saygı vardı, daha bir sevgi vardı, daha bir saygı vardı. Şimdiye baktığınızda çocuklar pek öğretmenleri sanki saymıyor gibi görüyorum. Ben öyle görüyorum yani. Bir dayak şeyi vardı mesela o zaman. Çok iyi hatırlarım. Yani şimdi mümkün değil bir çocuğa öyle bir öğretmenin vurması, silah atması gibi ama o zamanlar vardı. Doğrusu eğrisi tartışılır ama ne oluyordu? İnsanlarda tabii ki daha bir ciddi bakma, daha bir derse yönelme gibi. Ne kadar da sokakta oynuyorduysanız ertesi gün öğretmenden azar işiteceğim diye hemen gidip evde dersinizi çalışıp ertesi güne kendinizi hazırlayabiliyordunuz. Bir şey sistemi vardı mesela. Okulda öğle yemeği sistemi vardı ki bu beni etkilemiştir. Yemekhane vardı. 2 ayrı yemekhanemiz vardı. Birisinde evlerden gelen yemekler olurdu. O evlerden gelen yemekler dolayısıyla biz yemekhaneye indiğimizde burnumuza o kokuyu alırdık. Kimisi köfte pişiriyor, ısıtıyor, kimisi sosis, makarna, kimisi başka, yani o yemekten ayrı ayrı ama girdiğiniz zaman biz yemekhaneye orada o gün ne var? Mercimek mi? Nohut mu? Pırasa mı? Ne varsa onu yemek zorundasınız. Yani çünkü başka bir seçeneğiniz yok. Onun yanı sıra arada bir can yemekleri verilirdi. O can yemeklerini tabii ki yerken çok hoşumuza giderdi. Çünkü özel bir menü verilirdi. Diyelim işte patates köfteydi. Yanında tatlısıydı, revanesiydi veya ne bileyim öyle şeyler. Ama çıkarken de o can yemeğini verenin elini öpüp çıkacaksınız. O bize bir şey gelirdi. Yani çocuktuk ama ne gereği var? Benim annem değil, babam değil. Yani o yemeği veriyor diye elini öpüyorum. O çocuk yaşta onu biz düşünürdük. Yani böyle mi olması gerekiyor? Acaba bu doğru bir şey mi? Ama değil mi ki öğretmen de orada illa onun elini öpüp çıkacaksın. Öyle biz de öperdik. Çıkardık tabii ama etkilerdi. Dolayısıyla yakın zamanda o kalktı. Düşündüler herhalde bu doğru bir şey değil. Çocuklarda bir etki yaratacak bir şey. Devamlı yemek çıkmaya başladı. Şu anda bile çocuklara okulda yaklaşık 100 çocuk var, talebe var okulda. Öğretmenlerle birlikte. Her gün vakıf yönetim kurulu himayesinde o yemek çıkar. Yani yemeğe ayrı bedel falan alınmaz bizim okulda, Bezcihan'da. Zaten talebeler genel anlamda hepsi taşımayla gelir. Yani diğer semtlerden gelir. Çünkü Kumkapı'da oturan gelen belki 8-10 çocuk ya var ya yoktur. Yani okula gelen. Onun dışında 90 tane çocuk ya Samatya'dan ya Bakırköy'den ya Çekmece'den minibüslerle okula taşıma yoluyla gelirler yani okula. İlkokul arkadaşlarım da halen görüşmekteyim. Yani benim sosyal ilişkilerim çok kuvvetlidir diyebilirim. Hepsiyle olsun yurt dışında, olsun yurt içinde hepsiyle halen görüşürüm. O zaman da ilişkilerimiz çocuk yaşta çok iyiydi. Yaşımız büyüdü. Birçoğuyla çarşıda onlar da aynı meslekte birçoğu geldiler. Kimisi okudu. Ama çalışanlarla genelde beraber görüşebiliyorduk çarşıda.
Evlendik keza, halen aynı mahallede oturan şu anda bile iki tane arkadaşımla komşuyuz. Arka sokakta otururlar. Birçoğuyla görüşürüm. İlişkilerimiz kopmamıştır. Tabii ayrıca Bezcan'la ilgili benim sosyal ayrı bir faaliyet, etkinlik faaliyeti ki bunun yaklaşık 25 yıldır ben başındayım. Yani ne kadar Bezcan Okulu'ndan Yetişenler Derneği adına düzenleniyorsa da başkanlığını ben yürütüyorum. Bunun özelliği genel anlamda Bezcan Okulu mezunlarını bir araya getirmekse de 25 ve 50. yıl mezunlarını bir araya getirmek, onları plaketlerle onurlandırmak. Dolayısıyla kimi 50 yıl önce, kimi 25 yıl önce kopmuş gitmişse de onu 50 yıl sonra da olsa, 25 yıl sonra da olsa okuduğu okula, yaşadığı semtine yeniden bağlamak, yeniden ısıtmak ve yeniden o atmosferi, o çocukluğunu yaşatmak için çabalar içerisindeyiz. Bunu her sene düzenleriz. Ama maalesef pandemi nedeniyle 4 yıldır yapamıyoruz. Dolayısıyla 4 yıldır yapamadığımız için 4 yılı bir arada yapmak zorundayız bu sene. Yani 8 sınıf, 4 50. yıl, 4 25. yıl bir araya getirerek ki bunun bu seneki 50. yıl mezunlarının içerisinde benim sınıfım da var. Ama ben mezun değilim. Maalesef değilim çünkü ben 5'i bitirdim. Ortaokul olduğu için mezuniyet ortaokul sonu olması gerekiyor. Ben mezun olamadığım için, 5'i bitirdiğim için ben ancak izleyebileceğim arkadaşlarımı. Yani onlarla birlikte plaket maalesef alamayacağım. Ama ben vereceğim. Müsamereler olurdu. Her sene içerisinde bayramlarda, ne bileyim 23 Nisan'da veya 19 Mayıs'ta bütün resmi bayramlarda müsamereler olurdu. Tiyatrolar düzenlenirdi. Yani son sınıf, özellikle orta son sınıf talebeleri nezdinde tiyatrolar düzenlenirdi. Mesela o resimlerin içerisinde benim bir monolog sahnem var. Yani tek başına o zaman 3. sınıftaydım. İlkokul 3. sınıftaydım. Yaklaşık 3 sayfa bir şeydi. Ezberlettiler bana. Onu şimdi sorarsanız hiçbir kelimesi aklımda değil. Sadece şu kelime aklımda. Hep sen konuşursun, hep sen konuşursun. Sus be çocuk, biraz da ben konuşayım demezsiniz. Sadece aklımda kalan mısrası. O ki bana babam hep onu dinlemişti çünkü izlemeye gelmişti. Onu söylerdi. Öyle bir şeyler de var. Ama müsamereler hep yapılırdı. Ayrıca derneğimiz vardı. Hemen arka sokağımızda Bezcan Okulan Yetişenler Derneği vardı. Dolayısıyla oradan mezun olanlar, okuldan mezun olanlar her ne kadar yaş sınırı 18 ise de biz 18 yaşına gelmeden derneğe girerdik. Yani bazen kovulurduk. Çünkü yasa gereği 18 yaşından önce giremezsin derneğe. Ama biz girerdik. Satranç oynardık, ping pong oynardık, dama oynardık. Yani bunlar vardı derneğimizde. Dolayısıyla bir de tiyatro çalışmaları vardı. Çok güzel oyunlar sergilenmişti. Yani ilk tabii ki biz görmedik onları ama 50'li yıllarda, 57-58'li yıllarda çok güzel oyunlar sergilenmiş. Bende hepsinin fotoğrafları var sergilenen oyunların. Hatta bir gün o oyuncuyla tesadüfen yan yana geldim. Birlikte gittik dernekte o eski anılarını yaşadık. 2 sene önce de kendisini kaybettik maalesef. Yurt dışında yaşıyordu. 90'lı yaşlarda falan bir abimizdi. Ama iyi bir oyuncuymuş duyduğuma göre. Yani sanatsal faaliyetler çoktu Bezcan'da özellikle. Komşuluk ilişkilerimiz son derece iyiydi. Şöyle diyeyim, her evin kendine özgü bir günü vardı. Yani o gün ya onlarda toplanılacak, ya onlar arayacak, camdan bağıracak, Fatma Hanım hadi bize bekliyoruz diyecek, bize gelecekler.
Bayramlar keza çok önemliydi. Olsun şeker, olsun kurban, olsun Paskalya, olsun Doğuş Yortusu. Hepsi Müslümanı bizim günümüzü bilirdi. Biz dolayısıyla zaten biliyoruz. Ama Müslümanların bizim bayram tarihlerimizi bilmesi daha da bir orijin bir olaydı. Yani çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Kurban Bayramı'nı da Şeker Bayramı'nı da bilmek zorundayız. Çünkü tarihsel şey ortada. Ama onlar da bizle beraber Rumuydu, Müslümanıydı, Ermenisiydi. Sanki hepsi birbirinin bayramını aynı anda kutlayabiliyor şenliğinde, kutlanırdı bütün bayramlar. Yani bizim Paskalya'mızda hemen çöreklerimiz hazırlanır. Yumurtalarla birlikte ziyaret edilir, onlara verilir. Onlar kurbanda mutlaka bizim etimiz gelirdi komşularımızdan. Kurban keserlerdi. Öyle veya böyle mutlaka bir parçası da bize gelirdi. Ayrım asla olmazdı. Yani ilişki anlatılamaz ki. Yaşanır desem daha doğru olur. Yani çok güzel ilişkilerimiz vardı tüm komşularımızla, hepsiyle. Yani bayramın özellikle mesela günlerinde şunu hiç unutamam. Doğuş yortusunda en önemli bir günlerden biri. Mahalle mahalle gezersiniz. Elinize kandil alırsınız. Kandil gece vakti. Tabii bu değil mi ki artık hepsi birbirini kutluyor. Biz giderken rastgele bilmediğimiz bir zili çalardık. Çaldığımız acaba gerçekten Hristiyan mı, Ermeni mi veya ne bileyim bilmese de tanımasa da mutlaka bahşişi atardı camdan. Yani bizden olmasa da atardı. Bazen ters birine denk gelirdik. Başımızdan aşağı su inerdik. Kızdırırdık. Neyse diyelim ama bunun yanı sıra bir gün hiç unutmam. Evdeyiz. Kapı çaldı. Birisi bağırıyor. Melkon Kaspar diye. Melkon Kaspar diyor ama şivede bir değişiklik var. Ben de çocuğum tabii. Baktım dedim ya bu bir Ali dedim. Elinde kandille geziyor. Çocuğum ya. Hemen annem dedi ki oğlum ne mutlu dedi ya. Bak o da gelmiş senin sözlerinle yani Ermenice sözlerle bizim şeyimizi kutluyor dedi. Baktım hemen baştan bahşişini gönderdi. Yani güzel şeylerdi. Bunlar çok tatlı şeylerdi semtimizde yaşanan. Yani mani derken şöyle Melkon Kaspar Yevbadasar Avedis. Yani bu Mesih İsa'nın doğuşunun müjdeleniyor. Yani Melkon Kaspar ve Bağdasar da bunlar şeyler, kahinler. Yani Mesih İsa'nın doğuşunu ziyarete gelen kahinlerin isimleri. Avedis de her ne kadar isim olarak görülüyorsa da havadis, müjde anlamında. Yani müjde, Mesih İsa doğdu anlamında. Ama tabii onun sonrasında da söylenen sözler vardı. Tabii onları biz bilirdik ama onları Müslümanlar bilmez. Sadece Melkon Kaspar ve Bağdasar Avedis diye bağırırlardı onlar. Ya ama tabii şiveden anlardık şey olduğunu, yabancı olduğunu yani. Ama sözler o. Yani kandille gezmenin şeyi Mesih İsa'nın doğuşu müjdeleniyor. Yani doğdu, haberiniz olsun müjde anlamında. Mahalle mahalle kandille elimizde gezerdik. Şimdi dahası o doğuş yortusunun sabahı kiliseden çıkan cemaat koroyla birlikte başlarında Patrik Hazretleri ile birlikte kilisenin dışından dolaşarak Kumkapı'nın o adanın etrafından sizle beraber gezdik biliyorsunuz. Oradan tekrar o ada gezilip şeylerle, ayinlerle yani söylenerek ayinlerle o cemaat tekrar dönüp kiliseye gelirlerdi. Ama bu artık yaşanmıyor. Ama o zamanlar yaşanırdı. Yani ben gördüm yani şöyle diyeyim 1965 veya 64 yılları yani o yıllarda ama ondan sonra bir daha hatırlamıyorum yani. Şeyler halen yaşanıyor. Gerçi bizde yok o. Suyu kutsama anlamında yani o Rumlarda olan vaftiz günü. Rumlarla tarihimiz farklı bizim kutlama tarihimiz. Biz 6 Ocak'ta kutlarız doğuş yortusunu. Dünya Hristiyanları
25 Ocak, 25 Aralık'ta kutlarlar. Ama 6'sında suyu kutsama, suya haç atma derler ama haç atma değildir o. Aslında suyu kutsamadır. Dualarla suyu kutsamadır. Yani ve birisi o dalarak o soğuk sudan şeyi bulur, çıkarır haçı ve mükafatlandırılır. Bu semtimizde yaşanmıştır yani. Şimdileri fazla değil ama o zamanlar o kiliseden çıkan onların resimleri de var bende. Halk sahile yürür deniz kenarına. Deniz kenarında dualarla elindeki o tahta haç denize atılır dualarla. Birisi atlar ama bu atlayan Müslüman da olabilir, Rum da olabilir. Her kim olursa bir hediyeyle, artık onun şeyini bilmiyorum, onu mükafatlandırılır onun çıkardığı için. Çünkü onu bulmak mesele. Denizin dibine ineceksin, bulacaksın tahtayı, çıkaracaksın haçı, teslim edeceksin. Yani. Katıldınız mı? Nasıl? Hiç katıldınız mı? Aynen. Katıldım tabii ama ben atlamadım yani. Yok, çok çocuktum zaten yani. Ama şimdilerde de yapılıyor. Birçok Boğaz'da olsun, Balat'ta olsun Fener tarafında, Yeşilköy'de her sene yapılır. Bu her sene suyu kutsama olayı dualarla yapılır. Şimdi her oturduğumuz yerde ayrı bir komşuluğumuz vardı. Yani Kumkapı'dakiler daha önce de bahsettiğim gibi bir tane Bursalı komşumuz vardı. Ondan anlattım. Karşı evlerle fazla şeyimiz olmazdı. Çünkü çocuktuk yani ilişkilerimiz. Sadece karşı binamızda hiç unutmam bir ablamız vardı ki aynı zamanda Bezcan Okulu'nda da şeydi, sekreter, eğitmen, öğretmen değildi ama psikolog muydu? Bir şeydi. Yani tam hatırlamıyorum geçmiş gün. O çok severdi. Beni de, ablalarımı da. Onlarla diyalogumuz çok iyiydi. Onlar evlendiler. Hatta eşi NASA'da öğretim üyesiydi. Bundan diyebilirim 13-14 yıl önce tesadüfen İstanbul'a gelmişlerdi. Yine o zaman ben vakıf yönetim kurulu üyesiydim. Tesadüfen uğramıştım kiliseye de. Karşılaştık ama tabii ben tanımadım. O da beni tanımadı. Arada bir abimiz vardı. O anlattı ki işte bu kişi budur. Şurada otururlardı. Tabii ev tarif ettiği ev bizim evimin karşısı. Tabii konuştukça, anlattıkça bana sordu. Dedi ki sen kimsin? Kimin oğlusun? Dedim ben işte Topuz'un oğluyum, Manoş'un oğluyum. Gözleri açıldı fal taşı gibi. Sen o musun dedi. Evet. Ben oğlum dedim. Meğerse beni çok severmiş. Mıncıklarmış. Tombik tombiyim ya. Yani seni kucağımdan indirmezdim ben dedi. Tabii evet sevildiğimizi biliyoruz ama karşındakinden duymak çok daha farklı insanlardan. Böyle bir şey yaşamıştım. Tabii geçen sene de duydum eşi vefat etti. Kendisi şu anda Amerika'da yaşıyor. Onlarla iyi diyalogumuz vardı. Altında Süryani bir aile vardı. Halen onu bazen görürüm. Tesadüfen rastlarım. Adada rastlarım özellikle. O beni hatırlamasa da bende şöyle bir özellik var. Hemen ona geleceğim. Çok sene evvel yani diyebilirim o yaşlarda eğer biriyle göz göze gelmişsem onu oturup düşünüp nereden tanıyorum, nereden hatırlıyorumu mutlaka çıkarırdım. Bunun bir örneğini size şöyle anlatayım. Bir gün ada vapurundayız. Çok kalabalık vapur. Çaycı elinde geziyor vapurun içerisinde. Dolaşıyor. Dedim bunu ben tanıyorum ama nereden tanıyorum? Tanıyorum ama nereden tanıyorum? Artık 3. dolaşmasında çevirdim. Dedim siz Kumkapı'da bulundunuz mu dedim. Bulundum ama dedi 45 sene önceydi ya dedi. Yani Artin'in kahvesi mi dedim. Evet dedi. Pardon yanlış söyledim. Istepan'ın kahvesi mi dedim. Evet Istepan'ın kahvesi. Çünkü Istepan'ın kahvesi karşımızdaydı. Artin'in kahvesi yanımızdaydı. Yani ikisi de biri Artin biri Istepan. Tamam dedim sen olsun. Sen kimsin dedi. Ben dedim
topuzun oğluyum dedim. Tabii o da duyunca çok sevindi. Diyeceğim onu benim gördüğüm yaşlar en fazla 6. Çünkü ben 6 yaşında oradan taşındım. Yani ailece Langa'ya geçtik. Bir daha orayla ilişkim olmadı ama tam karşımızdaydı. Dolayısıyla o da orada çalışıyordu. Onun için gördüğümü, keza o Süryani hanımı da orada gördüğüm için bir gün çevirdim. Beni tanımazsınız dedim ama ben sizi iyi tanıyorum Kumkapı'daki evden. Tabii Kumkapı'daki ev dendiği zaman ne oluyor? İnsan hemen bir heyecanlanıyor. Çocukluğu yani. Aynı zamanda Tevfikut Okulu mezunuydu kendisi. Keza ablası da Tevfikut mezunuydu. Böyle bir ayaküstü sohbetimiz oldu. Halen de şeyimdedir, benim Facebook sayfamdadır. Çok izler. Çünkü bende o semtin resimleri var, mahallenin resimleri var. Dolayısıyla devamlı takipçim yani. Daha sonra tabii Langa'ya geldik. Langa'da oturduğumuz ev 3 katlı, sıvasız, tuğla, 12 metrekare. Yani o eski evden çok daha ufak. Ya 11 ya 12 metrekare. Bir oda. O bir oda düşünün. O odada 5 kişi kalıyorsunuz. Orada 1, 2, 3, 4 aile var. 4 aile bir mutfak tezgahı var, musluklu. Onu kullanıyorsunuz. Kullanmak zorundasınız yani. Bir tuvalet var. O tuvalet aynı zamanda banyo. Yani yine o 4 aile o banyoyu, tuvaleti kullanmak zorunda. Yani bir sabah düşünün, gireceksiniz. O keşmekeşlikte onu yaşamak zorundasınız. Ama öyleyken bile çok şey gelirdi. Yani her şey bir güzel gelirdi. Benim o odaya girmem mesela hiç unutamadığım bir şey. İlk kapıyı açtım. Camın arkasında bir ağaç gördüm. Aa dedim, baba o ağaç var orada. Yani yaşınız 7 yaşındasınız ama o size yeşillik, o ağaç sanki bir mutluluk veriyor. Yani güzel bir şeymiş yani evden ağaç görmek. Çocuk yaşta incir ağacının camımızın önünde olması bana çok hoş gelmişti. Keza üstümüzde teras vardı, balkon vardı. Oraya çıkardık. Her ne kadar bize ait değilse de üstteki aile kullanıyorsa da kullanırdık. Karşımızdaki aile, bina genel anlamda çoğunluk Kastamonluydu. Bir tek altta bir Müslüman bir aile vardı ama diğerleri Kastamonu Ermenisiydi. Ev sahibimiz de Kastamonu Ermenisiydi. Onların kiracısıydık. Karşımızdaki aileyle diyalogumuz çok daha güzeldi. Çoktu. Çünkü niye iç içeydik? Kızıyla ben okul arkadaşıydım. Yani her ne kadar benden bir yaş büyükse de aynı sınıftaydık. Bir gün evdeyiz. Akşam vakti. Pardon akşam değil, sabahtı. İyi hatırlıyorum. Bir patırtı koptu. Kapı açıldı pat küt. Derken bizim kapı açıldı. Bir baktım elinde bıçak. Önce bir kadın girdi içeriye. Nıvart teyze vardı karşıda. Arkadan kocası vallah tallah kıstambem kez diye bu Ermenice vallahi billahi öldürürüm seni. Yani ne olduysa artık ama o bıçakla kovalaması yani o an bize korkunç görünse de sonra o sözler o kadar kulağımızda hoş kaldı ki anlatamam yani. Bir de tabii her yörenin Türkiye'de her bölgenin kendine özgü bir şivesi vardır. Nasıl ki Türkçe'de var, Ermenice de öyle. Yani Kastamonu Ermenicesi, İstanbul Ermenicesi, Urfa Ermenicesi, Van, Bitlis Ermenicesi, hepsinin dili, hele Hatay. Hataylılar Ermenice konuştuğu zaman asla anlayamam ne dediğini, halbuki Ermenice konuşuyor ama anlayamazsınız. Yani bir Rabbin duası vardır mesela okurlar. Kulak veririm, hiçbir sözünü anlayamam ama Ermenice. Çünkü niye? Şiveler çok farklı. Yani her yörenin kendine özgü şivesi vardır. Halen mesela Kumkapı Patritik Kilisesi'ne gelen Bitlisli Sasonlu Ermeniler vardır. Ben onların konuşmalarını yani hani çaktırmadan deriz ya, yaklaşırım, dinlemek isterim. Yani kulak vermek isterim. Değil ki ne söylüyorlar, ne konuşuyorlar.
o konuştukları şiveyi duymak için çok hoşuma gider. Çünkü benim şeylere karşı, yöresel konuşmalara karşı çok merakım var. Aynı şekilde yabancı dillere karşı da, yani ben bilmesem de az çok İngilizce konuşsam da kızımı ben Fransız okuluna gönderdim. Hatta o konuda bile kızımla biz ters düştük. Çünkü niye? Ben dili isterim ki şivesiyle konuşulsun. Yani siz eğer Fransızca konuşuyorsanız Fransız gibi konuşmalısınız. Değil ki Türk gibi, Ermeni gibi. Yani İngilizce konuşuyorsanız bir Amerikalı gibi, bir İngiliz gibi konuşmalısınız. Yani onun şivesiyle benim öyle bir şeyim var, merakım var. Yani kızım da tabii o şiveyi kullanmazdı. Yani Fransızca öğrendiği gibi kızım derdim ya ne var şunu bir Fransız gibi ben hiç bilmediğim halde o iki kelimeyi söylerken bir Amerikalı gibi söylemeye çalışırım. Bir İngiliz gibi, bir Fransız gibi söylemeye çalışırım. Evet, o konuda bir şeyimiz oldu. Kızımızla ters düşmemiz oldu. Yani diyeceğim dillere karşı, şivelere karşı merakım vardı. Halen de vardır yani. Sonra biz Langa'dan çıktık. Yenikapı'ya geldik. Yenikapı'da tabii yaş gittikçe daha ilerliyor. Orada 11-12 yaşlarındaydım geldiğimse. Oradan askere kadar orada yaşadım. Ailece orada yaşadık. Tabii orası bir kattı. Yani bir arkada oda vardı, bir önde bir oda vardı, bir de holümüz vardı. Tuvalet ayrı, mutfak ayrı filan. Yani bize çok lüks geldi. Tabii bir odadan, tek bir odadan orası çok lüks geldi. Orada yaşadık. Orada da 3 aile, altta da bir dokuma atölyesi vardı. Keza etrafımızda, karşımızda Erzurumlu aileleri vardı. Onlarla diyalogumuz çok iyiydi. Tesadüfen onlardan birinin kızlarıyla nereden nereye yine Facebook'ta bir yerden, Yenikapı'dan konu edilince baktım Yenikapı'yı anlatıyor ama tanıyamadım. Neredeydi, neresiydi derken baktım bizim karşımıza anlatıyor. Karşınızda ben vardım, ben niye sizi tanımıyorum dedim. Siz kimdiniz, anneniz kimdi? Ben işte Manuş teyzeydi. Meğerse annemini çok iyi biliyormuş ve ona elbise diktirmiş. Yani ama diyaloglar çok güzel. Yani onu duyunca mutlaka görmem lazım. Bir gün hatta anneme gittiğimde, annem o zaman sağdı. Yine Facebook üzerinden görsel yayınla konuşturdum. Annemle görüştürdüm. Çok mutlu oldu. Annem tabii tanıyamadı. Yaşından dolayı tanıyamadı ama ilişkiler çok güzeldi. Oradan çıkıp oradan okula gitmek, tabii biz her bir şeyden birini yanımıza katarak 5-6 kişi yürüyerek o mesafede gelirdik, okula gelirdik. Bu yağmur olsun, karkış olsun değişmez. Aşağı yukarı 1 kilometre yol yani mecburen. Yenikapı'da okul yok çünkü. Oraya gider gelirdik. Ama komşularla diyalogumuz çok iyiydi. Yanımızda şimdiki yine Florya'da oturduğumuz komşumuzla yan yanaydı evlerimiz. Babamın şimdiki benim üzerimde olan yani kahvaltı şeylerimiz bizim çok önemlidir. Ailece biz hep bir arada oluruz. Hep bir arada kahvaltımızı yaparız ama mutlaka arzu ederiz ki bir aile daha bizle beraber olsun. Yani o soframızı bizle paylaşsın. Babam bakkala gider işte ekmek almaya gittiğinde hemen onların zilini çalardı. Prap hadi al çocukları gel kahvaltı hazır. Yumurtayı alakok mu istersin? Şey mi istersin sorardı. Onlarla birlikte şen şakrak kahvaltımızı yapardık. Keza onların yan evde Kezban teyzeler vardı. Onlarla diyalogumuz çok iyiydi. Biz onlara giderdik, onlar bize gelirdi. Yani şimdi aynı evde, aynı binada maalesef onun zerresini yaşayamıyoruz. Yani tamam yine ilişkimiz iyi, güzel ama ben buraya geldiğime mesela bu eve 12 sene oldu aşağı yukarı. Daha ne bir komşuma kahvaltıya gittim, ne de bir komşum bana kahvaltıya geldi. Yani ne oluyorsa maalesef şekil değişiyor. Yani insanlar zamanla
Yozlaşıyor mu diyeyim? Katılaşıyor mu diyeyim? Farklı düşünceler mi gelişiyor diyeyim? Yani anlatamam ama o zamanlar böyleydi. Ben o zaman çocuktum ama babam da keza benim yaşımdaydı. Demek ki diyaloglar daha başkaymış, daha güzelmiş yani. Ama şimdi yok, maalesef yok. Ancak kendi ailenle, kızım gelir ya biz kızıma gideriz. Yani öyle ama tabii arada bir arkadaşlarla bir araya gelmiyor muyuz? Geliyoruz. Ama aynı ev içerisinde o şeyi sağlamak maalesef olmuyor yani. Bahçe derken şöyle yani o bahçe alanı oynanacak bir bahçe değil. Sadece bir diyebilirim 8-10 metrekarelik bir alan düşünün. Odunluk var aşağıda. Odunluğun arkası bahçe, oraya bir incir ağacı dikilmiş. Ama o incir, yani o yeşillik değil mi ki bizim evimizde Kumkapı'daki evde öyle bir şey yoktu. Yeşillik yoktu. Yani ağaç yoktu, öyle bir şey yoktu. Arka köşede vardı ama benim evimle ilgisi yoktu. Ama burada camı açar açmaz karşımda ağacı görünce pencereden bana sanki bir bahçeli eve gelmişiz imajı yarattı. Oysa öyle değildi yani. Sadece bir ağacın yapraklarıydı gördüğümüz. Ama insana demek ki bir şey katıyordu ki o benim hala hafızamda sözüyle. Yani baba ağaç var bahçede yani. Sanki bahçe var, oyun var filan gibi ama öyle bir şey yok. Yani diller derken bir tek bizim dışımızda yani Ermenice olarak derseniz Ermenice'nin dışında Rumca. Rumca çok duyardık. Çünkü niye? Rumlar bizim gibi değil. Yani Rumlar ve Süryaniler nerede olurlarsa olsun kendi dillerini anında kullanırlar. Yani orada yabancı biri mi var veya konuşurken rahatsızlık verir miyim? Öyle bir düşünce yok. Ama bunu ben yadırgadığımdan söylemiyorum. Yani dillerini her yerde, otobüste, yolda, her yerde kullanırlardı. Hatta eğer Rumlarla aynı evde oturuyorsanız ki bunun ben örneklerini çok yaşamışımdır. Mutlaka Rumca öğrenirsiniz. Öyle veya böyle. İyi olmasa da öğrenirsiniz. Ve şiveniz mutlaka Rumca'ya kaçar. Yani onların da konuşma nasıl ki bizde bir farklılık görünür konuşurken onlarda da eğer bir Ermeni Rumca öğrenmişse ben onun konuşmasından mutlaka anlarım ki Rumca konuştuğu bir şeyler var. Yani konuşuyor veya biliyor. Hemen şive, dil kayar. Rumcanın şivesine kayar. Mesela şey yoktu bizim Kumkapı bölgesinde, Müsevi yoktu. Yani Yahudi yoktu. Hiç hatırlamıyorum, hiç görmedim, duymadım yani. Sadece duyduğum şu vardı. Bizim bölgemizde aynı zamanda yabancı okullar vardı. Şimdiler bunların hiçbiri yok. Bir Amerikan koleji vardı. Bir Fransız koleji vardı. 2 tane Fransız koleji vardı. Bu şu anda Gedikpaşa Ortaokulu'nun ki ortaokul değil şu anda. O binası L'Assomption Fransız Koleji'ydi. Hemen aşağısında bu yabancılar şubesi diye adlandırılan bina, orası da Jeanne d'Arc Fransız Koleji'ydi. Yani ilk yapımları, ilk inşaları birisi 1882, birisi 1883. Yani bir yıl arayla kurulmuşlardır. 1883'te yukarıdaki açılmıştır. 1882'de aşağıki kız okulu olarak açılmıştır L'Assomption. Yukarıdaki Amerikan Koleji de 1930'lara kadar faaliyet göstermiştir. Şu anda yerinde bir otel var. Otel olarak faaliyet gösteriyor ama mimarisi aynı duruyor. Hepsinin mimarisi aynı şekilde özelliğini koruyor. Yani okul olmasalar da bu okullarda Müsevilerin olduğunu ben isim listelerinden gördüm. Ama bölgede oturduklarını hiç duymadım. Yani demek ki bir yerlerden geliyorlardı bu okullara. Her kilisenin içinde Rum okulu vardı. Çünkü Rumlar çok yoğunluktaydı. Yani köküne inecek olursak Bizans'a dayanıyor. Bizans'ta kim vardı? Rumlar vardı. Dolayısıyla sonrasında da kiliselerin içlerinde halen de mesela Aksaray'daki kilisede her ne kadar talebesi 5-6 tane olsa da
talebe sayısı eğitim veriliyor. Ama Kumkapı içerisinde yok. Kumkapı içerisinde Ayatriyada Rum Kilisesi'nin içinde vardı okul. Keza Panaya Elpida Rum Kilisesi'nin içinde vardı. Yanında vardı. Yanında meslek okulu vardı. Şu anda harabe bir bina var. Orası onların ticaret okuluydu. Rumların. Dernekleri vardı. 6-7 tane bölgede dernekleri vardı. Yani hepsi faal. Kiminde nişanlar olur, sözler olur, faaliyetler olur, tiyatrolar olur. Hepsi faaldi. Çok yoğundu. Yani sonraları aralıklı olarak işte ihtilal dönemi olsun, işte Kıbrıs Harbi dönemi olsun, mübadele dönemi olsun. Mübadeleyi ben tamamen yanlış bir şekilde buluyorum. Yani insanları keza Yunanistan'daki bulunan insanların oradan kalkıp Müslümanların buraya gelmesi, buradaki Rumların burada doğmuş, burada büyümüş, yani buradakilerin keza Yunanistan'a gönderilmesi. Bunlar bir de ceplerinde 20 dolar gibi bir rakamlar ve bir tek valizle, yani bunlar acı şeyler, olmaması gereken şeyler. İster orada gelenler olsun, ister buradan gidenler olsun. Ama yaşanmış. Tabii bunlar dönem dönem yaşandı. Arkadan 6-7 Eylül olayları tuz biberi oldu bunun. Kumkapı'da bu çok yaşandı. Çok acılar yaşandı. Yani o yabancı şubenin hemen arkasında oturan bir aile mesela. Bende şeyde notları var, yani yazmışımdır sayfamda. Onlardan dinledim daha doğrusu. Babaları balkondan iple hepsini aşağı indirmiş. Oradan bir kamyona bindirmiş. Önce Beyoğlu'na kaçmışlar. Hemen 2 gün sonra da Yunanistan'a. Yani neye bir kıvılcımla ne hallere geliyor insanlar. O düşünün yokuş, Gedikpaşa yokuşuydu, Balipaşa yokuşuydu. Yokuştan anlatıyorlar. Ben göremedim. Ben o zaman yoktum zaten. Ablalarım vardı ama onlar da çocuktu. Buzdolapları, tel dolapları, eşyalar, koltuklar hepsi camlardan aşağı atılmış. Halılar, yani bir yokuş yol düşünün. Yürüyorsunuz ama eşyaların üzerine basarak yürüyorsunuz. Her biri birinin şeyleri, eşyası yani. Bunlar yaşandı maalesef. Tabii bunlar da ne oldu? Onların gitmelerine, burayı terk etmelerine. Ama şimdi halen ben daha çok ona üzülüyorum. Hepsinin aklı burada, fikri burada. Çünkü niye? Burada doğdular. Burada yeşerdiler. Burayı yeşerttiler. Ama şimdi orada belki çok rahatlar. Huzurları yerinde. Ama sorarsanız Kondoskali der, başka bir şey demez. Kondoskali Kumkapı. Yani eski adı. Onların kullandığı, Rumca kullandıkları. Kumkapı demezler onlar. Kondoskali derler. Hala akılları, fikirleri Kondoskali. Tabi orada yaşayanlar için diyorum. Beyoğlu'nda yaşayan Beyoğlu der veya başka semtlerde yaşayan başka semti konuşur. Ama Kumkapı'da yaşayanlar Kondoskali olarak anarlar, halen anarlar. Düğün törenleri bizlerde düğünler tabii önce bir kına geceleriyle olur. Çok olmasa da yani İstanbul Ermenilerinde kına gecesi olmasa da Anadolu kökenli Ermenilerde bu olurdu. Kına geceleri olurdu. Tabii düğün öncesi damat görmez. Ancak damat ailesi davullarla, zurnalarla eve gelir. Kına yakarlar, giderler filan. Bunlar yaşanırdı. Tabii sonrasında düğün kilisede olurdu. Evden gelirlerdi. Mesela benim ablamda yaşandı. Yenikapı'da oturuyorduk o zaman. Ailece geldiler düğün arabasıyla. Düğün arabası süslenmiş vaziyette. Bir şeyle, aile kadrosuyla kiliseye, kilisede Kumkapı Patriklik Kilisesi. Orada. Bizim keza düğünümüz tabii o şeyde Bakırköy'de oturuyorduk o zaman. Bakırköy'de otursak da yine Kumkapılı olduğumuz için Kumkapı'da yaptık düğünümüzü. Yani mahallelerde öyle şey usulü olmaz. Yani düğünler
davullarla, zurnalarla olmaz ama ev içerisinde bu yaşanır. Yani kına geceleri olurdu yani. Keza şeyler de şimdi hemen düğünden şeye geçiyorum, aklıma geldi. Unuturum çünkü. Paskalya öncesi, yani biz Paragentan deriz. Paragentan yani karnaval Türkçesi. Karnavallar Kumkapı semtinde, birçok semtte çok coşkulu yaşanırdı. Ama ben Kumkapı'dan bilirdim. Mahalleler o günü şeylerle, kimisi kovboy olmuş, kimisi cadı olmuş, kimisi çingene olmuş. Yani akla gelmedik mesela şeyler, kıyafetlerle yollara güzel çıkarlardı, eğlenirlerdi. Gece yarılarına kadar içilir, eğlenilir ama o kıyafetle özellikle çok farklı bir ambiyanstı yani yaşanan. Tabii sabah uyandığınızda yeni bir güne doğuyorsunuz ve 50 günlük bir oruca giriyorsunuz. Yani biz büyük oruç diye bahsederiz, Metzbak olarak bahsederiz. Ona giriyorsunuz. Tabii bizim şeyimiz de farklıdır. Yani tamamen hayvansal ürün hiç yok. Zeytinyağlı. İkindi vakti oruç bozulur. Yenir. Suyuyla şeyle içilir. O yatsıya kadar devam eder isterseniz. Ama yastığa başınızı koyduktan sonra oruç başlar. Ta ki öbür gün akşamına kadar, ikindisine kadar. Yani gece sahur bizde yoktur. Yani adetlerimizde yoktur. O 49 gün devam eder. 49 gün sonra da Paskalya'yla, bayramla, o büyük hafta deriz. O her gün ayrı dualar günleri vardır. Dualarla. Tabii onlar her biri de Mesih İsa'nın yaşamlarından kesitlerdir. Yani içinde işte ele verilişiydi, son yemekti, çarmıha gerilişiydi. Onlar yaşanarak Paskalya'ya girerdik yani. Gerçi düğünden oraya döndük ama fark etmez. Düğünlerimizde dediğim gibi kilise ev arasında öncesi bazı ailelerde kına gecesi yapılır, eğlenilir, coşulur, ellere kınalar sürülür. Aynı Anadolu geleneği, yani o gelenek bizde de vardır. Ama bu tabii dediğim gibi daha çok Anadolu'dan gelen Ermenilerde olurdu. İstanbul Ermenileri pek şey göstermez, ilgi göstermez bu geleneğe. Onlar da bir gün önce evlerinde yerler içerler ailece. Ertesi günde gelin hazırlanır, arabayla alır, kiliseye götürülürdü. Gençliğimizde tabii çocukluk yaşlarımız dediğim gibi semtlerde oyunlarla geçer ama biz dernek kültüründen pek kopmadık. Yani akşamları olsun, hafta sonları olsun hep derneğimizle iç içeydik. Onun dışında diskotekti gibi böyle kızlarla, kız arkadaşlarımızla gittiğimiz şeylerimiz oldu. Ne bileyim Aksaray'da oldu, Nişantaşı'nda oldu. Bilinen yerler işte Altın Kadeh'ti, Hidromel'di, Skoç'tu. Buralara gittiğimiz oldu. Ama dernek kültürümüz daha yoğunluktaydı. Yani çünkü niye? Faaliyetler vardı. Yani bizim meşgalemiz ama en büyük şeyimiz dernekteki olmamız gereken kültürle ilgili bağımız kahveye yönelmemizdi. Yani eğer olmasaydı biz belki kahvehane köşelerinde ne bileyim işte okeydi, kağıttı, iskambildi filan gibi şeylerle belki haşır neşir olacaktık. Ama o bizde olmadı. Dernek faaliyetleri. Tabii bunun yanı sıra bizim başımızda bir Artu abimiz vardı. Bu çok önemliydi bizim için. Niye önemliydi? Bu kişi bizim toparlayıcımızdı. Yani bir arada olmamız gereken bir büyüğümüzdü. Dinlerdik sözünü. Aynı zamanda spor kolumuzun başkanıydı. Yani futbol takımımızın, spor kolumuzun. Tabii o hafta sonları ister istemez beraber oluyorduk. Maçlara gidiyorduk. Onun evinden çıkmazdık.
Hemen Patrikhane'nin yanındaydı, bahçeliydi evi. Aynı zamanda da oğlu da çocuk arkadaşımızdı. Çuvallarla formaları şeye koyardık, torbalara koyardık. Bereni, Şenlikköy, Yedikule sahalarında maçlarımız olurdu. Adada, Kınalıada'da turnuvalarımız olurdu. Ama tabii her bir günün ayrı bir önemi vardı. Yani sırf o maçla bitiyor mu? Yok. O maç bitiyor. Sonrasında işte yanımızda getirdiğimiz yiyeceklerle, şeylerle orada hemen bir yer sofrası kuruyorduk. Orada günümüzü geçiriyorduk. Keza adaya gittiğimiz zaman da yanımızda annelerimiz, babalarımız da oluyordu. Maçımızı yapıyorduk. Maç sonrasında arkada hemen Jarden diye bir bahçeli yer vardı. Orada yemeğimizi yiyorduk, içiyorduk, eğleniyorduk. Oradan denize giriyorduk, çıkıyorduk. Vapurlara binip doğru yine evimize geliyorduk. Yani gençliğimizde dolu dolu bir yaşantımız vardı. Yazları deseniz deniz şeylerimiz, eğlencelerimiz, Ereğli sefalarımız yani otobüslerle gezmelerimiz, her bir haftanın, her bir hafta sonumuz doluydu. Boş bir haftamız pek olmuyordu diyebilirim yani gençliğimizde. Bu ileri yaşlara kadar da bunu biz yaşadık. Yani sadece evlendik, evlendikten sonra devam ettik. Yani aynı şeyleri aynı arkadaşlarla yaşadık. Dolu dolu yaşadık. Sinema bizim semtimizde 8 tane sinemamız vardı. Yani o küçücük semtte Kumkapı, Nişanca, Yenikapı arasında 8 sinemanın çoğu hem yazlık hem kışlıktı. Bunların en çok rağbet gören de tabii yazlık olanlardı. Çünkü yazlık şeyi tadı ayrı. Açıkta izliyorsunuz. Çocukluğumu ama hiç sinemayı ben belki yarısına kadar ya izlerdim ya izleyemezdim. Mutlaka uyurdum. Ondan sonra annemin sırtında eve gelirdim. Yani hiç izleyemezdim ama semtimizdeki sinemalar özellikle Nil sineması hep yabancı film getirirdi. Ben Hur filmini ben mesela ilk orada izledim. Ki diyebilirim belki 9 yaşında falandım aşağı yukarı tahmin ediyorum. Çok beni duygulandırmıştı. Yani güzel bir filmdi. Çok o yaşta öyle film hiç izlememiştim. Bana hem dinsel anlamda hem film olarak güzel bir filmdi yani Ben Hur. Orada izlemiştim. Onun dışında ileri yaşlarda daha çok gittiğimiz sinemalar Marmara Sineması, Beyazıt'ta, Şafak Sineması, İpek Sineması. Yani o askere kadar, askerden sonra keza devam etti sinema olarak. Ama o sinema kültürü de artık pek kalmadı diyebilirim. Yani çok özel bir film olacak da gidip izleyeceğiz. Artık evimizde izliyoruz her şeyi. Tiyatro yine bölgemizde Gazanfer Özcan Gönül Ülkü tiyatrosu vardı. En çok gittiğimiz orasıydı. Onların oyunlarını çok izlerdik. Keza dediğim gibi derneğimizde oynanan oyunlar vardı. Bize o Gönül Ülkü Gazanfer Özcan biraz ikinci planda kalıyordu. Yani tiyatro olarak. Ancak dernekte olmazsa oraya giderdik yakın olduğu için. Pek fazla uzak tiyatrolara gittim diyemem. Yani yakın olduğu için. Keza orası tiyatroda bir merkezdir. Yani Genellikle Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nun olduğu yer Osmanlı'da çadır tiyatrosunun kurulduğu ilk yerdir. Yani Güllü Agop'un Türk tiyatrosunu ilk sahnelediği yer orasıdır. Gedikpaşa. Çadır tiyatrosunun ilk kurulduğu, yani ondan önce oyunlar hep yabancı dildi. Ya Fransızca ya Ermenice, yani Türkçe oyun yoktu. Ama ilk Türkçe oyunu Güllü Agop, Vartovyan dediğimiz, sonra ismini değiştirildi. Başka bir soyad aldı. Orada sahnelemişti. Keza birçok oyuncu da onunla beraber orada Türkçe oyuna orada başladılar. Onun için o yer çok önemlidir Türkiye'de. Yani herkesin bilmesi gereken bir yerdir bölge olarak. Sonrasında Marmara Azak Tiyatrosu, hemen arkası da Azak Sineması'ydı. Azak yazlık ve kışlık. Yani sırt sırta ön tarafta tiyatro var. Arkada
bir üst sokakta Azak sineması var. Azakzadeler apartmanı var. Hemen arasında ki bugün o otelin olduğu yer, büyük otelin olduğu yer, Azakzade aynı devasa görüntüde, kara kalem resmi var bende. Azakzadelere ait apartmanda. Dolayısıyla o yokuşa da her ne kadar tiyatro caddesi olarak geçiyorsa da halk dilinde Azak yokuşudur. Yani tiyatro caddesi fazla bilinmez ama sokak adı olarak tiyatro caddesi olarak geçer belediye kayıtlarında. Azak sineması ve Azak tiyatrosu arka arkaya hem yazlık hem kışlık. Tiyatroda yok yazlık ama sinemada vardı yazlık ve kışlık. Can atardık ki yani orada da Türk filmleri oynanırdı. Orada biraz daha yaşımız ileriydi gittiğimizde. Kız arkadaşlarımızla falan giderdik Azak sinemasına. Yani sinema, tiyatro olarak kültürümüz eksik değildi. Çok değerlendirirdik yani. Meslekler derken benim yaşadığım dönemler bizim dönemimiz daha çok kuyumculara yönelikti. Yani okulu bitiren çarşıya yönelir. Öyle bir kültürümüz vardı sanatsal olarak. Ama bunun gerisine gittiğiniz zaman bölge, Kumkapı bölgesi birçok şeyin, birçok sanatın, kültürün yaşadığı bir semt. Yani buna neleri katabiliriz? Mesela bir yazmacılık sanatını katabiliriz. Balıkçılık, reislik olayı var ancak o erkeklere ait ama hanımların yaşadığı o balıkçılığa bağlı olarak merhametçilik. Türkçe sözlüğe baktığınız zaman bu meremmet olarak geçer. Merhametçilik de bir ağ onarma sanatıdır. Onlar da o işlerle ilgilenirdi. Tabii evlerde sadece merhamet değil, kadınlarımız kimisi konfeksiyon işiyle, kimisi overlock işiyle, terzilikle. Benim annem terzidir mesela. Kendi evde ticari anlamda olmasa da kendi yakınlarına, kızlarına, keza öğretmenlerimize yani gerektiğinde terziliğini pekala idame ettirmiştir, yapmıştır yani. Ayrıca Osmanlı'da Kumkapı semtinde yaşanan çok güzel bir halı sanatı var. Kumkapı halıları bugün tarihe baktığımızda özellikle Sotheby's müzayedelerinde bugün en basiti 50-60 bin dolarla başlayan açık artırmalarda satılan halılar var. Bu halıların büyük bir kısmı koleksiyon olarak baktığımızda Gülbenkian koleksiyonunda var. Arkas Holding'de var. Yani Lucien Arcas'ın çok güzel bir halı koleksiyonu var elinde. Sürekli İzmir'de sergide halılar var. Lucien Arcas'a ait. Ayrıca sağ olsun benim de tesadüf ettiğim, ayrıca etkinlik düzenlediğim bir halı sergisi olmuştur. Bundan 4-5 yıl önce İbrahim Paşa konusunda salonunda orada Sultanahmet'te 50-60 kişiyle düzenlediğimiz bir etkinliğimiz oldu. Hem bölgeyi gezdik, aynı zamanda amacımız Kumkapı halılarının tanıtımıydı. Benim çok ilgim var. Her ne kadar halıcılıkla ilgili işim olmasa da ama değil mi ki ismi Kumkapı, Kumkapı'yla olan her şeyin içinde mutlaka bulunmaya çalışırım. Dolayısıyla Kumkapı halılarıyla da çok ilgilendim ve takdir ettim. Yani Lucien Arcas bugün baktığımızda Selanik göçmeni, yani 1800'lü yılların sonlarında ailece göç etmişler sanırım İzmir'e. Oradan yerleşmişler ve çok çalışmışlar, bilinmişler ve bugünkü diyebilirim Türkiye'de 3-4 tane böyle taşımacılık büyük şirket varsa belki onların en büyüğü diyebilirim Arkas Holding. Yani halıcılık nasıl
yaşamış. Evlerde, Kumkapı o cumbalı gördüğümüz evlerde Ermeni kadınlarının, kızlarının dokuduğu halılarla, bunların başında Zare Penyamin, yani o dokuma ustalarının en büyüğü Zare Penyamin, Agop Kapıcıyan, Tosunyan, bunlar hepsi de kendi başına özellikle Zare Penyamin'i 2. Abdülhamit Hereke'de keşfediyor, Osmanlı dönemi, ve saraya davet ediyor. Sarayda dokumalarına devam ediyor. Çok güzel bir halı dokumacılığı yaşatıyor Kumkapı'da. Ve bugün dünyanın dört bir yanında varsa o halılar, hepsi de her birinden değerli, her birinden ve hepsinin ayrı bir çalışma özelliği var. Bu her ustanın kendine özgü. Yani diyebilirim Zare Penyamin kalpaklarla ünlü ve ayrıca gümüş ve altın iplikler kullanmış kendi dokuduğu halılarda. Diğeri çiçek motiflerine yönelmiş. Biri hayvan motiflerine yönelmiş. Ama hepsinin de ayrı ayrı özellikleri olmuş bu halı dokumalarında. Yani Kumkapı halıları dünyada çok ünlenmiş ve halen de o ününü sürdürmekte. Bunu tabii çoğu belki haberdar değil ama bence çok özellikli bir sanat Kumkapı halıları. Yazmacılık keza öyle. Yazmacılık o Kumkapı'nın Yazmacılar Sokağı dendiği, yani bugün sokak ismi aynı değil ama o Yazmacılar Sokağı diye anılır. O bölge olduğu gibi yazmacıların olduğu bölge. O sokağa girdiğinizde duyduğunuz ses hep aynıdır. Tak tuk, taka taka tuk tuk, o tahta basmaların vurdukça çıkardığı sesler. Ama o sesi hep duyarsınız çünkü sağınızda, solunuzda mutlaka o tezgah çalışıyor ve o sesi pencerelerden duyardınız. Şimdi hiçbiri yok tabii. Keza merhametçiler, sahile çıkarsınız. Sahil olduğu gibi Kumkapı sahili avdan döner balıkçılar. Ağlarını sererler. Kimisi onarılır. Boya şeylerinde boyamaları yapılır. Ama hepsi görürsünüz kadınlar dizilmiş. Parmaklarının ucuna takmışlar şeyi. Özelliği öyle çünkü gerersin. Gerdikten sonra o mekikle ellerindeki merhamet sanatını. Kimileri de ellerinin önünde, o Kumkapı'da ara sokaklarda ellerin önünde onu yaparlar, o merhametçiliği yaparlar. Yani ayrı ayrı dönem dönem sanatlar yaşanmıştır Kumkapı'da. Tabii balıkçılık apayrı bir şey. Yani balıkçılık çok eskiden var olan, özellikle balıkçı reisleri çok ünlü Kumkapı'da. Bunlar işte Dacat Reis, Kevok Reis, Yeravon Reis, daha birçok Boğaz Reis, birçok ünlü, en son Husik Reis, yani semtimizde reisliğiyle ünlü, her birinin 20-30 tane tayfası olan, açıldıklarında denize avlarla yaşadıkları dönem dönem. Çünkü niye? Geçimleri balık, yani kazanacaklar, borçlarını ödeyecekler, keza ailelerini geçindirecekler. Ama hepsinin de çocuklarına baktığınızda birçoğunun çocuğu çarşıda kuyumculukta. Yani belki babası şey olmuştur, reistir, balıkçıdır ama çocuklar yetişir. Artık o balıkçılığa devam edilmez. Çarşı kuyumculuğuna yönelir. Kuyumculuk bir dönem bayağı bir sık yaşanmıştır. Sanat olarak yaşanmıştır. Şimdi fazla rağbet yok çünkü artık teknik ilerledi. Yani şimdi bilgisayarda her şey, oturuyorsunuz, çiziyorsunuz. Çizdikten sonra onu şeye yansıtıyorsunuz. Dökümcüye gönderiyorsunuz. Dökümhaneden hemen bugün o çizdiğinizi Amerika'ya gönderirsiniz. O anda Amerika'dan hemen çıkarır şeyi, yaşatır size dökümhanede, elinize şeyi ürün olarak verir. Yani eskiden öyle değildi. Eskiden otururdunuz, şeyden kalıp yapacaksanız kauçuktan onu hazırlardınız, eğlerdiniz, düzenlerdiniz, kalıp haline getirirdiniz. Kalıp haline getirdikten sonra onu
döküme verirdiniz. Veya daha önceleri otururdunuz elde taşevisini, montürünü, kolunu ayrı ayrı yapar. Sonra mumda çatar, kaynaklarıyla lehimler, ürünü, mücevheri sadeyi ortaya çıkartınız. Daha sonra cilası yapılırdı. Ciladan sonra mıhlaması yapılırdı ve ortaya bir mücevher gelirdi. Tabii hepsinin de, mücevherin de bugün baktığınızda tarzı hepsi ayrı. Elması ayrı, pırlantası ayrı, turistik renkli takısı ayrı. Yani hepsinin ayrı ayrı sanatsal şeyleri vardı, faaliyetleri vardı. Mesleğime çocuk yaşta, yani ne zaman 5'i bitirdim, okula daha okulu bitirmeden, ben 5'i bitirmeden de tatillerde, yaz tatillerinde dayımın yanına annem gönderirdi. Çıraklar, dayımın mağazası vardı. Annemin kuzeni daha doğrusu. Onun yanına giderdim. Onda gördüm ben her şeyi. Onun gözlemlemesiyle öğrendim. Onun anlatımlarıyla öğrendim. Kuyumculuğun ilk özelliğini, yani takıyı, mücevheri ilk onda gördüm. Dahası tezgahtarlığı, ben tezgahtarlığı 10'lu yaşlarda öğrendim. Hanutçuluğu, yani hanutçuluk ayrı bir sanattır çarşıda. Hanut dediğiniz bir müşteriyi alırsınız, başka bir dükkana götürürsünüz. O dükkana götürdüğünüzde sizin bir kar payınız vardır. Müşteri götürdünüz. O, eğer satış yaparsa, satıştan sonra siz gidersiniz, o halen devam eder. Yani turistleri götüren rehberler bir tür hanutçuluk şeyini devam ettirirler. Yani öyle veya böyle satıştan sonra bir pay eminim ki ayrılıyordur. Bu hala devam eder. Keza dayım bana tembih etmişti. Kim gelirse gelsin getirdiğin şeye para üstüne koyacaksın derdi. Dolayısıyla giderdim, kendimizde olmayan bir yere eğer başka dükkandan aldımsa, eğer 50'ye aldımsa 55 derdim. Sorardı ne kadar istedi derdi. 55 istedi derdim. Halbuki 50 istedi. Sattıktan sonra götürürdüm 50'sini aldığım yere verirdim. O 5'ini de dükkana bırakırdı. O da bir hanutun ayrı bir şekliydi. Keza ben kendim götürürdüm. Diyelim ki brologçulara, arka sokağımızda mesela Abdülkadir vardı. Bizde olmayan bir şeydi. Ona götürürdüm. Oradan alırdı. Daha sonra giderdim. Ondan kendime bir, diyelim ki onu 5'e sattıysa bana 50 kuruş çıkarır. Bahşiş, hanut, o da hanut tarzıdır. Keza sanatkarlara, yani diyelim ki mıhlayıcıydı, sadekardı. O zaman ben çalışmıyorum. O dükkanda olduğum için hesapları gelirdi hafta sonları. Yani alacakları iş yapmışlar daima. Dolayısıyla mıhlayıcı diyelim ki hafta sonu 50 lira alacağı var. 50 lirayı hesapta ödemezdi dayım. Bana verirdi. Götür ver derdi. Ama mutlaka sana bahşişini verecekler derdi. Tabii götürürdüm ama isteyemezdim. Utanırdım. Yani dururdum. 50 lirayı verirdi. Tamam oğlum verdik ya derdi. Verdin ama derdim yani benim. Ama o der demez de arkasından çıkarırdı. Çünkü niye? Hoşuna giderdi. İstiyorum yani. Çıkarırdı, harçlığımı verirdi. Şeyim vardı, İş Bankası kumbaram vardı. O zamanlar bankanın kumbaraları vardı. Götürürdüm. Aldığım şeyi onun içine atardım. Tabii dolduktan sonra da onu çıkarırdım, götürürüm, anneme verirdim. Ya bankaya yatırırdı ya da kullanırdı. Yani sene sonları tabii dayımın şeyi vardı. Bayramlarda harçlık verirdi, bahşiş verirdi ki bunu annene ver işte size bir şey alsın falan derdi. Bir senesi yılbaşında 500 lira verdi. 500 lira yani bana hafta sonuna gittiğimde 20 lira verirdi. 20 lirayı düşünün. Bir de 500 lirayı düşünün. Yani 500 lira çok büyük para. Ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Nereye mi koyayım? Yani
Neyse götürdüm. Anneme dedim ki bunu dayım verdi dedim. Tabii o da görünce parayı şaşırdı, 500 lira. Ne o? Dedim ki işte yılbaşı yani bir şey bize bir şey alasın diye verdi. Ya etkileniyor insan bunları görünce. Daha sonra tabii dayım burada artık senin çalışmaman lazım, sanat öğrenmen lazım dedi. Beni bir mıhlayıcı yanına verdi. Renkli mıhlıyordu o usta, renkli taşlar mıhlıyordu ama pırlanta mıhladığı da vardı. Ayıkilkor olarak bilinen bir ustaydı. Sevimli biriydi. Yani o çok ufak bir dükkandı. Yani diyebilirim 3 metrekare dükkandı. 3 metrekare dükkanda 5 kişi çalışıyorduk biz. Yani o dükkanda bir tezgah. Yani hareket edecek bir alan yok. Sadece oturursun tezgahta çalışırsın. Başka bir alan yok. Orada ben diyebilirim 1,5-2 sene kadar çalıştım. 12-13 yaşına kadar. Daha sonra ablam evlenince eniştem de mıhlayıcıydı. Elmas mıhlayıcısıydı. Bana dedi senede de başka bir usta var, iyi usta. Onun yanına verelim. Orada dedi sen renkli mıhlayıcılıkla olmaz bu iş dedi. Harem mıhlıyorsun, renkli taşlar mıhlıyorsun. Daha yani basit bir iş. Tam sanatsal şeyde değil. Aldı benim şimdiki ustamın yanına verdi. İsa Usta'nın yanına verdi. Askere kadar onun yanına çalıştım. Bu bir düzendi aslında. Ustalık askere kadar çalışırsın. Askerden sonra gelirsin yine çalışırsın. Yani elin hamlığını atarsın. Ondan sonra dükkan açmak istiyorsan zaten usta da seni yönlendirir. Dükkan açarsın. Keza benim de öyle oldu. Askere kadar çalıştım. Askerden sonra döndüğümde dükkana, tabii ustam gitmişti. Amerika'ya göç etmişti. Benim çırağıma dükkanı bırakmıştı. Ama 4 kişi de orada hepsi yerinde çalışıyordu. Bir hafta kadar gittim geldim. Ben zannediyordum ki onlarla birlikte çalışacağım. Daha sonra baktım babası beni kenara çekti. Oğlum dedi görüyorsun yani bir yer yok yani çalışacak. Zaten iş de o kadar ahım bir iş yok. Dedim söylesenize dedim yani ben bekliyorum ki bana bir şey verilecek, çalışacağım, yapacağım yani. Yani bundan ibaret dedi. Tabii ben onun üzerine ne yapayım edeyim derken Kuyumcular Çarşısı diye bir yer var Nur Osmaniye'de. Önce çalıştığım yer Çoğacağan'dı. Yani benim çıraklığımın, kalfalığımın geçtiği yer askere kadar Çoğacağan'dı. Kuyumcular Çarşısı'nda arkadaşlarım vardı. Halen semtimde beraber çocukluk arkadaşlarım, yaşadığım yani komşularımız aynı zamanda. Orada bir Elbir diye bir usta vardı. Ama atölyesi boştu. Kendisi tek başına duruyordu dükkanda. Orası dedi boş, istersen geç çalış. Ben dedi 7.500 lira veriyorum. 3.150 lirayı sen verirsin. 3.150 lirayı ben veririm. Tamam dedim, problem yok. Hemen aletlerimi aldım, motor aldım, meşini çaktım derken tabii ustamın çalıştığı müşterilere gittim. Hepsi de sağ olsun bana iş verdiler. Çalışmaya orada başladım. Yaklaşık bir 4-5 ay orada çalıştım. O zamanın parasıyla 40.000 lira falan bir para biriktirdim. O zamanlar bir şey vardı, hava parası diye bir düzen vardı. Yani hiçbir dükkanı hava parasız tutamazdınız. Mutlaka kişi dükkana bıraksa da, boş şey yapsa da, teslim etse de. Çünkü daha kendisi de daha önce bir ödemiştir o hava parasını. Bir dükkan bulduk Tavuk Pazarı bölgesinde. Oraya taşınmayı düşündüm ama tek zoruma giden şey şu oldu. Unutamam onu. Meğerse benim bulunduğum dükkanın kirası 5.000 liraymış. 7.500 lira değilmiş. Yani kişi oraya 5.000 lira öderken 7.500 lira ödüyorum deyip benden yani kendisi üzerine 1.200 lira koyup ama ağrıma gitse de beni o dükkana kabul etti. O olmasaydı belki de dükkanı açamazdım. Yine bir yerde işçilik yapardım. Çünkü dükkan açacak param yoktu. Yani o dükkanda çalışarak onun dükkanında her ne kadar
kirayı fazlasını ben ödediysem de problem değil. Mühim olan şeydi, orada çalışmamdı. İmkan verdi. Mekanı cennet olsun, rahmetli oldu. Hava parasını da taksite bağladım ben. 10 bin 4 haftada öderim. Yani bir ayda öderim dedim. Tabii hafta sonu geliyordu annesi. Ah bu dükkanı nasıl verdi oğlum? Ah bu dedim ki teyze ben bu dükkanı zorla almadım. Hava parasıyla aldım. Ne dediyse de evet dedim. Ama sen yani ama nasıl demeyeyim bu dükkan bırakılır mıydı? Bu dükkan neyse uzatmayalım. Ben onu bir ay çektim. Her hafta sonu o parayı bir şekilde ödedim. Gitti tabii 40 bin liranın tamamını veremezdim. Çünkü tezgah yaptırdım. Motor ayrıca oraya kurdum. Elemanlar için yer tutmam lazımdı. Yani o meyanda da yanıma çırak aldım derken belli zaman sonra her bir dönem bir şey yaşadık. Yani geliyordu çıraklar derler ya biz hancı onlar yolcu. Ben çalışıyordum. Çıraklar geliyordu, kalfa oluyordu. Usta oluyorlardı, askere gidiyorlardı. Askerden sonra gelip 2-3 ay çalışıyordu. Keza ondan sonra tekrar onlar da dükkan açıyorlardı. Yani bu aşamada 20'nin üzerinde bir usta yetiştirmiş oldum. Yani kimisi burada ustalıklarını sürdürüyorlar halen. Kimisi yurt dışında, Amerika'da, Fransa'da. İçlerinde en çok beni etkileyen bir Avelis diye bir usta vardı. Çok erken kaybettik onu. O beni çok üzdü. Yani çünkü niye? Çok iyi bir seviyeye gelmişti. Çok iyi bir düzen kurmuştu Fransa'da. Bugün Van Cleef'e olsun, Cartier'e olsun işler yapıyordu. Yani ve bu işi de bitirmiş vaziyette teslim ediyordu. Güzel bir düzendi ama o hastalık kolon kanserine yakalandı. Çok genç yaşta çocuğuyla eşini bırakarak ebediyete göç etti. O beni çok etkilemişti. Yani diyeceğim dünyanın dört bir yanında ustalar oldu. Ve ne kadar biz şimdi ustalığa devam etmiyorsak, bıraktıksa da onlarla övünüyoruz diyebilirim. Yani mesleğimi fason olarak yani ilk bizim çalışmalarımız kuyumculara, mücevhercilere taşları takarak onlar bize ürünü teslim ediyordu. Cırlanmış vaziyette. Taşlarını biz dizip, mıhlayıp kendilerine bitmiş vaziyette geri iade ediyorduk. Daha sonra tabii bunu ben şeye dönüştürdüm. Belli bir zaman sonra ticarete dönüştürdüm. Kendim üretip satmaya başladım. Çantalara koyup işte Ege'ydi, Antalya'ydı. Öyle arabayla veya otobüslerle veya uçakla gezerek yani kelle koltukta diyebilirim. Çünkü hiçbir zaman yanımda silah bulundurmadım, almadım. Yani Tanrı'nın gücüne güvenerek beni korur dedim. Senelerce öyle belki yüz binlerce dolarlık malla çantamda gittim geldim yani birçok yerde o ürünleri teşhir ederek, satarak, kimine konsigne bırakarak yani her şeyi denedim. Tabii bunların içinde kaybettiğimiz de oldu. Yani kaybettik derken mesela Bodrum'da böyle bir şey yaşadım. Üzücü bir olaydı. Aslında bugün hangi kuyumcuya derseniz senetle, sözleşmeyle yani bu kadar düzenli mal satıyor musun? Eminim birçoğu yok diyecektir. Tamam senet alırsın, çek alırsın ama sözleşme yaparak bir mal sattığını ben duymadım. Ama ben sözleşmede yaptığım malı kaybettim. Yani nasıl kaybettim? Sözleşmeyi karşı tarafın avukatı bunu sonradan düzenlediler. Mal kaçırma maksadıyla yaptılar dedi ve kazandı. Niye? Ben o sözleşmeyi noterden tasdik ettirmem gerekiyordu. İmiş. Yani ben bunu bilemezdim. Aklıma bile gelmezdi noterden tasdik ettirmek. Ama değil mi ki noterden tasdik ettirmedim? Onu ben sonradan düzenlemiş oldum. Ama aslı öyle değildi. Aslı kişiyle satış anında, konsinye anında, bir kısmına çünkü konsinye verdim, bir kısmını satış olarak verdim. Karşılığında da senetimi, sözleşmemi aldım, gittim ama üçüncü şahıs
alacaklı geldi benim mallarıma haciz koydu. Ve ben o malı alamadım, ispat edemedim, alamadım yani. Dolayısıyla öyle de bir kaybımız yaşandı. Çalınmadı ama yaşandı. Yani. Ama bizi tabii bu şey yaptı. Yani ürküttü demeyeyim de üzdü, tiksindirdi. Yani meslekte böyle şuursuzca ve kişilerin, o haciz koyanların kandırmasıyla, niye kandırmasıyla sen merak etme dediler. Bu mal senin malın. Biz alacağımızı bir şekilde karşı taraftan alacağız. Senin malların da iade edilecek. Sen sonuçta bu malların sahibisin. Bunu neden dediler? Ben itiraz etmeyeyim diye. Yani halbuki ben sonradan öğreniyorum. Benim 7 gün içerisinde itiraz etmem gerekiyormuş. Ben bu itirazı gerçekleştirmedim. Ve gerçekleştirmediğim için de hak talep edemedim. Bunlara da biz ders oldu, öğrenmiş olduk ama acı bir ders oldu yani. Her şeyi yaşadık. Güzelini de yaşadık, kötüsünü de yaşadık diyebilirim yani. Meslektaşlarımız çok dal var. Yani meslektaş dediğinizde benim aklıma mıhlaycılık geliyor. Çünkü benim adım, mesleğim mıhlaycılık. Ama kuyumculuk olarak baktığımızda cilacısı var, sadekarı var, yaldızcısı var, dökümcüsü var, var da var. Yani birçok şeyi var, bölümü var. Tabii şimdiye sayarsak çizimcisi var, bilgisayarcısı var, dizayncısı var. Ama onları ben fazla yaşamadım. Yani ben daha çok onlarla şeyim oldu. Çok güzel diyaloglar içerisindeydik hepsiyle ayrı ayrı. Çünkü niye? Mıhlamadan önce mutlaka sadeyi yapanlar bize fikir alırlardı. Yani ben bunu yapacağım ama işte taşın şuraya gelmesi daha mı iyi olur veya daha mı kötü olur veya kollara da taş koyarsak nasıl olur gibi istişarede bulunurduk. Yani dökümcüsü, sadekarı, mıhlayıcısı hep şey içerisindeydi, diyalog içerisindeydi. Fikir alışveriş devamlı yapılırdı yani bu mesleki anlamda. Çarşı kültürü çok ayrı bir şey. Demin de bahsettim. Çarşıda bir kere öncelikle uyanıklığı öğrenirsiniz. Yani insanın tavrıyla, hareketiyle maksadının ne olduğunu hemen anlarsınız. Bunu çocuk yaşında öğrenirsiniz. Yani ben başka pek dal yoktur diyebilirim bu insanları anlayacak. Ama çarşıda çocukluktan beri eğer başladıysanız, çünkü niye? Çarşıya her tür insan gelir. Yani ve her birinin hangi zihniyette olduğunu diyebilirim ilk bakışta anlayabilirsiniz. Çarşıda mesela şeyler çok yaşanırdı. Hırsızlık malları alınırdı kuyumcular tarafından. Hırsızlık malları almadıysa da kişi, eğer hırsız polisle beraber o dükkana geldiyse, gösterdiyse o dükkan almıştır onu. Çünkü hırsız yalan söylemez diye bir prensip vardı. Aslında çok yanlış bir şey. Yalan söylemez olur mu? Asıl yalan olsa ama hırsız değil mi ki zor durumda mutlaka söylediği doğrudur. Ha sonunda mutlaka doğru ortaya çıkardı. Yani onun o malı almadığı öyle veya böyle anlaşılırdı. Ama o ortaya çıkana kadar da o kuyumcunun aldığı nefes ağzından burnundan gelirdi. Çünkü niye? Eskiden öyle şimdiki gibi değildi. Yani eğer kuyumcu ikinci şubeye düştüyse hırsızlık malı aldı diye veya kaçakçılık veya benzer şeyle suçlandıysa onu konuşturmak için, onu doğruyu öğrenmek için birçok aşamadan geçirilirdi ki bu üzücü sonuçlar yaratırdı. Yani belki hiçbir suçu yoktu, belki vardı ama suçu yoksa da o aşamadan geçecekti. Canı çok yanan olmuştur yani yaşanan. Kalpakçılarda ambiyans çok farklıydı. Yani şimdinin gördüğünüz o kuyumcular belki yok denecek kadar azdı. Kalpakçılarda kuyumcu olsa da ayakkabıcısı da vardı, işlemecisi de vardı, oyuncakçısı da vardı. Yani aklınıza
alışveriş olarak konfeksiyoncusu da vardı. Ne düşünürseniz her türden, çünkü adı üzerinde çarşı yani. Örücüler mesela, örücülere girerseniz örücüler şeyini halen koruyor öyle veya böyle. Her ne kadar oraya da kuyumcular saldırdıysa da ama yine de işlemecisi, pardon, kumaşçısı halen eskisi gibi orada var. Ev tekstiliydi falan, bunlar örücülerde var. Ama çarşı caddesi son zamanlarda mesela kuyumcular şeyini neredeyse kaybetti. Şeylere bıraktı. Lokumculara, kuru yemişçilere. Şimdi oraya başta. Kalpakçılara geldiğiniz zaman çok rastlarsınız. Kuyumcuların dışında kuru yemişçiye, lokumcuya çok rastlarsınız. Çünkü turistik anlamda Araplar, şeyler, yurt dışından gelenler merakla bunlara yöneliyor. Ama kuyumcular halen var. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden marka olarak da, yani ayakkabı üzerine olsun, işleme üzerine olsun çok yorgancılar vardı. Caddede yorgancılar vardı Kalpakçılar Caddesi'nde. Yani ayrı ayrı şeyler vardı. Sonradan hepsi yerini kuyumculara bıraktı. Ama şimdi o da değişmeye, altının çok yükselmesiyle şekil değişikliğine yöneldi. Yani mesleğimin özellikleri derken pırlanta üzerine. Yani dediğim gibi altı açık çalışmalar. Daha çok biz pave çalışmalara yönelik, bizim şeyimizde çalışma zaman, yani pave dediğimiz taşların bir arada oluşu. O daha çok bir rağbet gören bir tarzdı. Güverse deriz mesela. Güverseler çok önemli. Yani her bir taşı tutan altın, platin parçalar var. Yani taşı koyduğunuz zaman sanmayın ki taş kendi kendine orada duruyor. Madenin üzerinden onların üzerine çıkarılan, çelikle çıkarılan parçalar vardı. Onların temizlenmesi söz konusuydu. Ayıklanması söz konusuydu. Ve bu ayıklamalarda da düzlüğe çok önem verilirdi. Yani hiçbir çizgi olmayacak. Planya gibi çıkacak. Ne bileyim işte dış toplamaları keza pahları çok düzgün olacak. Benim mesela ustamın o şeyi çok kuvvetliydi. Yani ben onun kadar o pahı kuvvetli atamazdım. O daha bir yani çaplayı vurduğu zaman bir uçtan bir uca hiç kaydırmadan şeyi alırdı. Ben mutlaka bir yerde artık el titremesinden mi, el şeyinden mi, yordamından mı kaçırırdım. Ama onunki çok kuvvetliydi. Yani tırnaklarda mesela, tırnakların da, tırnak çalışmalarının da çok, tırnak dediğimiz yani taşı tutan tırnaklar, onların da hepsi düzgün olacak, takılmayacak. Yani her ne kadar maden de olsa onlara o kadar güzel bilyalarla basarsınız ki top haline getirirsiniz veya sıçan kuyruğu haline getirirsiniz. Onlar mümkün olduğunca elbiseye takılmayacak. Takılırsa bütün özelliği gider. Yani müşteri rahatsız olur takılıyor diye özen gösterirdik. Keza halen de mullayıcılar ona önem gösterir ki takılmasın etmesin diye. Yani bu çok önemlidir mullayıcılıkta. Berber çıraklığım benim çok küçük yaşta oldu. Yani diyebilirim ya 5 yaşında ya 6 yaşında. Yani o yaşlarda çırak olunur mu derseniz ben şimdi torunumu biliyorum. Asla öyle bir şey olmaz. Yani ben torunum 6 yaşında şu anda. Mümkün değil yani. Ne annesi gönderir ne ben gönderirim. Yani olmaz böyle bir şey. Ama ben gönderildim. Hoşuma gitmiyor muydu? Tabii gidiyordu. Çünkü çocuğum. Çocuk yaşta bahşiş veriliyor bana. Yani çıraklık, berber çıraklığı yanında. Sırtlarını fırçalıyorum. İşte tüylerini gitsin diye. Sırtlarında olan saçlarının tabii sonuçta da elime bir bahşiş sıkıştırılıyor. Ama bu mayanda o yaşta çok farklı şeyler de öğreniyorsunuz. Enteresan bir şey daha. Kalfam ağzında kibrit söndürürdü. Çocuğum ben de söndüreyim diye
Ben de yaparım, ne var bunda? Ama yapamadım. Dudağım yandı. Dudağım yanınca tabii eve geldim. Annem sigara içtim zannetti. Halbuki yok, ben sigara falan içmedim. Sen sigara içmişsin dedi. Yalan söylüyorsun bana dedi. Yalan söylemiyorum dedim. Sigara içmedim, işte bunu yaptım kibrit söndürmeye. Beni yere yatırdı. Bir avuç biberi de aldı. Senin ağzına biber dolduracağım. Doğru söyle diye. Tabii ağladım, sızladım. Doğru söylüyorum, ben sigara içmedim. Kibrit söndürdüm. Tamam, ağzıma biberi atmadı, dökmedi ama o korku da bana yetti fazlasıyla yani. Halbuki öyle bir şey yapmadım. Sigaranın ama ayrı bir şeyi bende var, yok değil. Langa'da oturuyorduk o zaman. Yani ya 10 ya 11 yaşındaydım. Çünkü 11 yaşında biz taşındık oradan. Oradan ben çarşıya geliyordum dayımın yanına. Bir gün yolda giderken yerde bir Bafra sigarası gördüm. Biri düşürmüş yani. O şeyle o sigarayı aldım yerden. Bir tane de içinden çıkardım. Bir yerden de bir kibrit birinden buldum. Yaktım. Sigara içe gidiyorum. Sigara içiyor muyum? Yani içtiğimden değil, işte bir şey. Nasılmış yani, bir hevesliyim yani. Tam Beyazıt'a geldim. Baktım babam karşıda. O da şeyden dolmuşa binmiş. Çarşıya mal almaya gidiyor, çamaşır almaya. Beni görünce onun bir hareketi vardı. Uzaktan gördü. Gel buraya diye. Önüne çağırdı. Geldim ama anladım yani niye çağırdığını. Bir tokat salladı ama tokatı ben almadan sıyırttım ve kaçmaya başladım. Akşama kadar dükkanda tedirginim yani. Acaba akşam ne olacak? Akşam acaba ne olacak? Yani eve geldim ama acaba gelmesem mi? Eve geldim. Tabii hiç ses seda yok. Anneme anlatmış ama annem de oğlum bir daha yapma dedi. Yok dedim, ben yani işte aldım, nedir bir içtiğimden değil ben sigara, ama o sanki bir dersti. Yani tokat yemedim ama tokat yemiş gibi oldum. Yani sonuçta. Babam çok iyi bir içiciydi. Çok sigara içer. Yani sigarada kibrit kullanmazdı babam. Birini söndürmeden öbürsüyle yakar, atardı. Kibrit kullanmazdı hiç. Çok sigara içtiğinden sonuçta gırtlak kanseri oldu. Boğazını deldiler. Çok uğraştım babamla. Yani yaşatmak için çok uğraştım. Ama yaşatamadım. En iyi doktor kim dediler? O zaman Katırcıoğlu'ydu. Ona götürdüm. Daha görür görmez çok mu sigara içiyordu dedi. Evet, çok sigara içiyordu dedim. Daha sonra ameliyatı olacaktı. Dedi Çapa'da, dedi sempozyum var Çapa'da bir hafta. Ancak bir hafta sonra yapabiliriz. Ben dedi boğazı delerim dedi. Nefes alır, bir şey olmaz dedi. Tabii ben bunları duydukça rahatsız olmaya başladım. Dedi, boğaz dileyeceksin, sonra bir hafta sonra ben ameliyatını yapacağım dedi. Dedim ki sen bir hafta bekleme. Ben duydum Osmanoğlu diye bir yerde ameliyat yapıyormuşsun. Osmanoğlu Kliniğinde. Oğlum dedi, Osmanoğlu Kliniğinde bugün 7.000 lira olan ameliyat Çapa'da 1.000 lira. Sen bunu biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Fark etmez. Sen dedi babana getir. Babanla konuşmam lazım. Dedim ki babamı niye getireceğim size? Sen babana getir. Dedim ki babamı getireceğim ameliyat olması için. Babamı ben size getirdim. Muayene ettirdim. Ameliyat dediniz. Bunun parasını ben ödeyeceğim size. Peki o zaman dedi. Sabahleyin 10.30'da hastanede olun dedi. Çünkü niye onu dedi ben sonra öğrendim. Onun oğlu da o zaman doçentti. Kendisi profesördü. Katırcıoğlu. Aynı zamanda kulak burun boğaz anabilim dalı başkanıydı Çapa'da. Oğlu doçent olmasına rağmen onun hala kendi egomonyası altındaydı. Yani birçok kararı kendi veriyordu eminim. Yani onu düşünerek baban gelsin dedi. Babanla konuşalım. Çünkü ben o yaşlarda yani 26-27 yaşındaydım yani çok gençtim. O onu düşünmedi. Babam verecek parasını. Baban gelsin onunla konuşalım. Ben vereceğim dedim. Neyse uzatmayalım. Ameliyatını yaptık 7 sene. Ameliyat
çok enteresan. Bakın en iyi hoca olmasına rağmen hata vardı yaptığında. Tabii biz bunları hep zamanla öğrendik. Babam kanül kullanamadı. Kanül dediğimiz bir gümüş, görürsünüz boğaz delik olanlarda bir gümüş metal parça vardır. Onu boğaza sokarlar ki oradan işte şeyini balgamıydı, şeyiydi, birçok şeyi oradan yine normal yemesini ağzıyla yer ama birçok şeyi oradan alınır. Onu kullanamadı çünkü boğazını fazla kesmişlerdi. Plastik, şöyle bir plastik hortum aldık. Her gün annem onu takardı boğazına. Akşam çıkarır temizlerdi. Sabahleyin tekrar çıkarır temizlerdi. Tekrar takardı. Yani biz onu 7 sene babamın boğazına takıp çıkararak öyle bir şey yaptırdık. Yani kullanamadı şeyi. Daha sonra prostat patlak verdi. Prostat kanseri oldu. Ondan sonrası maalesef pek şey olmadı. Yani onda da yine doktor hatası vardı. Şimdi ben o yaştan sonra hep özel hastaneye karşı şeyim oldu. Yani devlet hastanesi, araştırma hastanesi her zaman için doğru tespittir. Belki diyeceksiniz doktoru yarı yana, o ayrı bir şey. Ama bakın her şeyi ben babam kurtarmak için çabaladıysam da, hiçbir zaman paradan kaçmadıysam da ama hep yanlışlarla karşılaştım. Ve hep iyi doktorların yanlışlarıyla karşılaştım. Prostatta da keza öyle. Doktor önce Samatya Haseki Hastanesi'ne götürüyordum. Haseki'de 15 gün sonraya sistoskopi randevusu alabildim. 15 gün bu adam bekleyemez dedim. Ya bunun hiçbir yolu yok mu? Yani iyi değil. Görüyorum ben. Yani kıvranıyor ediyor. Ölecek. Bana doktorun şeyi, bunlar o zaman hepsi ölecek. Bana sayfaları gösterdi sağdaki. O cahillik de var. Yani ben halbuki gidip özelde onun sistoskopini çektirip de tekrar ona getirebilirdim. Onu ben düşünemedim. Yırttım, götürdüm özel hastaneye. Dedim ki doktor böyle böyle, ve doktoru da biliyorum, tanıyorum. Daha evvel de annem şey yapmış. Samatya Rum Hastanesi'nde çalışıyordu. İyi bir doktordu. İdi. Yani benim nazarımda değil. Muayene etti. Yarın dedi hemen gel hastane ameliyatını yapalım. Ama dedim hastanede sistoskopi çekilmesi gerekiyor dediler. Sistoskopi çünkü çekildiği zaman hücrelerin kanserli mi olmadığını tespit ediyor yani aletle. Onlar dedi hepsi zaman geçirmekten başka bir şeye yaramaz dedi. Tamam, ameliyatı yaptı, bitti. Babam 2,5 ay, 3 ay zımba gibi hiçbir şey yok. Kurtardık dedik ama daha sonra değil mi konuşamıyor. Dizine vuruyor, koluna vuruyor, sırtına vuruyor eliyle. Yani ağrıyor. Doktora geldim, doktor yani böyle bir şey var. Bir dedi kemik sindikapı çektirelim. Kemik sindikapıyı çektirdik. Baktık her yerinde metastaz var. Dağılmış vücuduna. Sonra öğrendik ki meğerse yanında doktorun patolog olması gerekiyormuş. Açık ameliyatlarda patolog hücreyi görecek. Hücre kanserli ise farklı bir uygulamayla ameliyatını yapacak. Ondan sonra kapatacak. Ama değil mi ki hücre kanserli? Açıkta yapıldığı için, patolojide de tespit edilmediği için ancak sonraki biz parçayı götürdüğümüzde hücrenin kanserli olduğunu öğrenebildik. O sonradan verdiği ilaçlarla onu kurtulacağını düşündü ama maalesef olmadı. Bu arada babam Bağkurluydu. Bağkurluyken de tabii bütün o 13 sene Bağkur'unu ben ödedim. Bütün Bağkur primlerini ben ödüyordum. Baktım ki Bağkur maaş olarak az bir şey ödüyor. Bana dediler ki işte bunu şu kadar süre ödersen SSK üzerinden hak kazanır baban diye. Ben de ne yaptım? Zaten kendi yanımda çalışıyor gibi. Bağkur'dan sigortaya geçirdim. Sigortasını ödedim. O süre içerisinde babam rahmetli oldu. Dolayısıyla da onun emekliliğini de annem yıllarca, zaten evi de ben, daireyi de ben almıştım. Kirası yoktu annemin. Benim dairemde, bizim birlikte oturduğumuz daireydi.
Annemden sonra da yıllarca orada babamdan sonra annem yaşadı. Annemi de 2 sene evvel, bir sene önce kaybettik. Dolayısıyla şu anda annem de babam da vefat etmiştir. Yoktu ikisi de. Piknik yerlerimiz çok vardı. Yani tabii ki hepsi hafta sonu. Yani pazar günleri. Pazarın dışında bütün iş günlerimizdi. Bunların başında en yakın Florya gelirdi piknik yeri olarak. Onun dışında Zekeriyaköy, oraya biz Kirazlı derdik, Kirazlı Bahçe derdik. Halen de gideriz yani o bölgeye. Kirazlı Bahçe vardı. Bayramoğlu Darıca'ya giderdik. Ereğli'ye giderdik. Tabii bunların hepsi piknik değil. Mesela Ereğli hem deniz hem piknik. Yani öyle bir yerde ki Dallas diye bir ismi vardı yerin. Daha sonra oraya çadır kurduk. Çok güzel günler yaşadık orada çadırda. Bekardım o zaman. Evli değildim. Hafta sonları Cuma akşamından çıkıyorduk. Cumartesi, pazar orada günlerimizi geçiriyorduk. Ailece gittiğimiz yerler işte dediğim gibi Florya, Ereğli, Marmara Ereğlisi, Darıca. Ayrıca motor turlarımız vardı. Tekne turu dendiği, şimdi tekne turu diyorlar. Motorlarla bizi Yenikapı'dan alırdı. Adalara götürürdü. Ada açıklarında demir atardı. Denize girerdik. Motorun içinde yer içer, eğlenirdik. Mesela Ereğli çok enteresan. Tam 100 kilometre. Yani az buz bir yer değil. Bugün arabayla gidiyoruz. Arabayla gittiğimiz zaman yol bitmiyor yani. Uzun sürüyor. Ki yollar o kadar otobanlar yapıldığı halde. Ama otobüsler sabah 6'da, 5.30-6'da alırdı bizi sahilden. Kumkapı'dan başlardı. Yenikapı, Samatya, Bakırköy doldururdu otobüsü. Giderdi. Ama öyle bir giderdik ki biz teflerle, darbukalarla yani otobüslerin içinde şarkılar, türküler o saatin nasıl geçtiğini Ereğli'ye geldiğimizde anlamazdık. Aynı şekilde Ereğli'ye gittiğimizde herkesin kendi masaları vardı o Dallas denilen yerde. Orada otururduk. Yemekler açılır, mangallar yapılır. Denizde girilir çıkılır. Keza orada da öyle hem yer içer hem oynar zıplardık yani. Folklor yapardık. Folklor gösterilerimiz olurdu. Yani sadece yeme içme denize değil. Aklınıza ne geliyorsa eğlence olarak orada yaşanırdı. Daha önceleri bir High Life plajı Menekşe şeyimiz vardı. Daha çok oraya giderdik biz ailece. Önce biz babamla kalkardık erkenden ilk trenle. High Life'a gelirdik Menekşe'ye. Koşarak gideceksiniz. Yoksa mutlaka bildiğiniz, sevdiğiniz yeri alamazsınız. Onun için önce giderdik ki istediğimiz, çünkü bütün kabinelerin numaraları vardı. Çünkü birisi öğleden sonra güneş alırdı, birisi öğleden evvel güneş alırdı. Ona göre bildiğimiz numaralı yeri almak için erkenden gider yerimizi alır, gider otururduk. Bizden sonra annem kız kardeşlerimle beraber gelirdi. Kahvaltımızı orada yapardık. Öğle yemeğimizi orada yerdik. Orada da keza eğlenirdik, denize girerdik, güneşlenirdik. Güneşlenmemiz de çok enteresandı. Çocuğuz, bilmeyiz ne olacağını. Farkında değiliz, yanmışız cayır cayır. Eve geliriz, hayda annem yoğurtlar sürer ağzımıza, burnumuza, sırtımıza. Ama yoğurt da sürsen ne yaparsan yap, belki o an için acın diner ama ertesi gün mutlaka baloncuk baloncuk kabaracak. Ondan sonra soyulmaya başlayacak. Yani hep bunları yaşadık çocukluğumuzda. Pikniğiydi, deniziydi. Şimdilere baktığımızda evet denize giriyoruz ama ne o piknik şeylerini görebiliyoruz ne de o deniz olayını. Yani tamam denizden de faydalanıyoruz. Adalarda giriyoruz denizimize, havuzumuza ama o neşe, o eğlence maalesef yok. Yapmaya çalışıyoruz. Yani nasıl yapmaya çalışıyoruz? Arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Piknik adı altında. Tamam yine de olabiliyor ama o atmosfer maalesef yaşanmıyor. Yani her şey tadında, her şey zamanında derler. Doğru bir kelime.
Gazinolar mesela bizim en yakınımızda Çakıl Gar gazinoları vardı. Çocuk yaşta diyebilirim. O resmim var, size onu vereceğim. Bir gün polisler gelirdi, ellerinde şey dağıtırdı, davetiyeler, karşılığında bağış alırlardı. Öyle bir dernekler var. Şimdi tam aklıma gelmiyor. Dayıma vermişlerdi. Dayım da bana verdi. Kendi gitmediği için bunu dedi, al sen ailece gidersiniz dedi. İlk gidişimdi benim, hiç unutmam. Resimde de baktığınızda görürsünüz. Öyle bir oturmuşum ki böyle sanki aileyi ben götürmüşüm oraya gibi. Evet, Gar gazinosuydu gittiğimiz. Bir eğlence şeyiydi, yani şarkıların, sanatçıların çıktığı. Önümüzde de semaverle çayımız. Çocuğum yani, olsun 11-12 yaşlarındayım o zaman. Çakıl Gazinosu'na da daha sonraları gençliğimizde gittiğimiz oldu. Gidemediğimiz zamanlarda sanatçıları dinlediğimiz kütükler vardı. Yani Çakıl Gazinosu'nun hemen arkasında uzun uzun ağaçlar. O ağaçlar oturaktı, yani gelen o bölgenin oturak yerleriydi. Oraya oturur, sanatçıları dışarıdan sanki gazinodaymış gibi dinlerdik o kütüklerin üzerinde. Çay bahçeleri vardı. Çay bahçeleri olmazsa olmazımızdı akşamları. Ailece veya arkadaşlarımızla gittiğimiz. Kömürlük diye bir yerimiz, mekanımız vardı. Yenikapı, Kumkapı arası. Diyebilirim, yaz akşamları her akşam olmasa da haftanın 3 akşamı mutlaka oraya giderdik. Ailece olsun, arkadaşlarla olsun. Kömürlük dediğimiz yer olmazsa olmazımızdı. İleride Laz Mehmet'in çay bahçesi vardı ki o uzun süre orada kaldı. Hemen Çakıl Gazinosu'nun Sahile Bakan tarafıydı. Yani semt ailelerinin gelmiş olduğu, gezmiş olduğu, yani sahilde gitmekte olduğu yerlerdi bu çay bahçeleri. Yenikapı'da da vardı, ismi hatırlamadım. Maran vardı. Maran o zamanın ilk kafelerinden biriydi diyebilirim sahilde. Yani gençlerin gittiği kafeteryalardan ilk biriydi. Oraya giderdik. Yani gittiğim mesela sahil kenarında meyhane türü salaş yapılan yerler vardı. Gençliğimizde oralara gittik. Hala da o şeyi özlerim. Yani çünkü niye? Çakıllı taşların üzerinde masalar konmuş. Orada oturuyorsunuz. Denizin hemen önünde. Yani hemen önünüz denizde. 2 adımda denizdesiniz. Öyle bir yerdi. Orada oturur, balığımızı söylerdik. Yemeğimizi söyler, oturur, yer içer arkadaşlarla eğlenirdik. Daha sonra Dayıcım diye bir restoran açıldı. Yenikapılıydı bu. Bildiğimiz bir abimizdi. Fevzi abimiz vardı. Onun da kafeteryası vardı. Sonra restorana çevirdi. Onun yanında keza yine bir gazino vardı. İsmi aklıma gelmeyen. Sanatçıların ilk Ferdi Tayfun'un ilk sahne aldığı mekandı. Gittiğimiz yerler hep bunlardı. Yani sinemalardan daha önce bahsettim. Sinemalar belli ama gazinolar, çay bahçeleri hep buralardı. Sahil bölgesinde gittiğimiz. Kumkapı meyhane kültürü şöyle, benim görmediğim ama kayıtlardan incelediğim. Kumkapı ta ihtilal dönemlerinden, yani 30'lu yıllarda o Fransızların ta okulların açıldığı zamanlardan meyhaneler demeyeyim, meyhane vardı. Gedikpaşa'da vardı, Kumkapı'da vardı. Yani Karagop'la başlayan kültür aslında daha öncesi de meyhane olarak var. Karagop'un başladığı yer çok enteresan. Denizin hemen önünde bir salaş bir tekne düşünün. Üzerinde bir baraka. Aslında kendi için yaptığı, kendi ve arkadaşlarıyla akşamcılığı, yani orada oturup eşinin hazırladığı mezelerle meşk edeceği yer olarak başlar. Ama daha sonrasında arkadaşlarının önerisiyle derler ki
Ya sen bunu biz burada eğleniyoruz, yapıyoruz ama niye sen burayı profesyonelce kullanmıyorsun? Yani şuraya 2 masa daha koy. 2-3 masa çok büyük değil ama idare eder. Biz biraz masayı ufaltırız. 2 masa daha koyarsın. Neden olmasın deyip yine eşiyle birlikte, eşi Marta güzel mezeler hazırlayan bir hanımdı. Daha enteresanı Köragop adı üzerinde tek gözü kördü. Eşinin de tek gözü kördü. Garip vardı köpekleri. Onun da tek gözü yandım. Garip değildi galiba. Yandım mıydı? Yanlış söylemeyeyim. Köpeği. Onun da tek gözü kördü. Yani köpeğin de gözü kördü. Kendi gözü tek gözü de hanımının da. Ama özelliği tabii iyi bir meyhaneci olması. Ve o salaş yerde kimleri ağırlamadı? Müzeyyen Senarları, Zeki Mürenleri, yani o basit ufacık o barakada meşk etmeye gelirlerdi bu sanatçılar. Tabii niye? Köragop'un ve eşinin hazırladığı balık çorbaları, mezeleri çok özel, güzel şeylerdi. Daha sonra meydandaki yerini açtı Köragop. Onun karşısında bir kıraathane vardı. Minas'ın kıraathanesi, Minas Misisyan'ın. Köragop tabii ünlenince bakıyor ki iş yapıyor, güzel müşterileri var. Ben niye yapmayayım? Kıraathaneyi meyhaneye dönüştürüyor. Başarılı bir şekilde. O da daha sonra yorgu açıyor meyhanesini. Derken bu üçlüden sonra işte Kara Kartallar, Çamur Şevket'in meyhanesi açılıyor. Nihat'ın meyhanesi açılıyor. Ve arka peş peşe Çaparesi'ydi, şeydi derken şimdiki haline dönüşüyor. Köragop daha sonra yerini yeğeni Minas'a bırakıyor. Kendisi tekrar arada bir meyhane, şimdiki bulunduğu yerdeki meyhaneyi açıyor. Beyoğlu'nda keza yine bir yer açıyor Köragop. Ve şu anda olduğu gibi Kumkapı'da her taraf meyhane. Yani gittiğiniz zaman Kumkapı'ya girdiğinizde o meydana her yer bir meyhane. Turistik hale dönüşmüş vaziyette tabii. Eski şeyi yok. Eskiden her taraf kapalıydı. Yani meyhane denmeye bir şahit lazım. Çünkü niye? Görmezsiniz içeriği. İçeride ne olduğunu, yemek mi yiyorlar veya kahve mi içiyorlar bilemezsiniz. İçeride insanlar yer içer çıkarlar da öyle sazlar, sözler, şeyler yoktu. Yani şimdiki gibi saz heyeti, darbukaydı, uttu öyle şeyler yoktu. Sonra onlar türedi, meydana çıktı. Meze olarak topikle başlayabiliriz. Plakileri ünlüydü. Midye yanisiydi, midye sarmasıydı. Sarma çok özel bir yemektir. Yani Ermenilerine bağlı. Midye'nin içleriyle ve midye kendisiyle hazırlanan bir salma deriz ona. Kimisi midyalı pilav der ama bizde adı salmadır. Onun dışında sonradan ortaya çıkan işte patlıcanlı ezmeydi, lakerdaydı, fümeydi. Bunların hepsi olmazsa olmazıydı bu meyhanelerin. Yani daha sonra birçok şeyler, çeşitleri çıktı. Hamsinin olsun, diğer balıkların olsun, turşularına kadar yapıldı yani. Ama Ermenilere özgü olan işte dolmasıydı, sarma dediğimiz midye dolmasıydı. Yaprak dolmasıydı, midye dolmasıydı. Bunlar halen sofralarımızı süsleyen mezelerimizdir. Özellikle topik bayramlarda özellikle sofralarımızın olmazsa olmazıdır diyebilirim. Topikle ilgili bir anım var. Hemen aklıma geldi sordunuz. Yaşım 18-19 yani daha askere gitmemiştim. Benden büyük bir arkadaşım vardı yaşça, Herman. O askerden gelmişti. Arabası da vardı onun. Bende araba yoktu o zaman. Bir gün dedi gel Armenak'a gidelim. Armenak neresi dedim. Sarıyer'de Armenak'ın restoranı vardı. İkimiz kafa kafaya verdik. Armenak'ın restoranına geldik. Armenak denilen kişi şişman.
O da eşiyle beraber o mekana yürüten. Ama mekan bir meyhane havasında değil. Yani dışarıdan baktığınızda bir cumbalı bir ev, yani görüntü bir ev. Dışarıdan meyhaneye benzeyen bir şeyi yok. Eve merdivenden çıkıyorsunuz. O holü, şöyle bir holü masalara koymuş, meyhane yapmış. Yavaş yavaş mezeleri getirmeye başladı sofraya. Tabii topik gelince ben gayri ihtiyari topiği ezmeye başladım. O meyanda otururken yerinde kalktı. Tabii çok da iri yarı olduğu için sallana sallana, köpeği de onunla beraber. Nereye gitse köpeği yanında, zaten hiç ayrılmaz. Mutfaktan baktım geliyor. Ben de eziyorum o meyanda ama önce anlamadım. Yandan geldiğini görüyorum. Kafayı kaldırdığımda baktım bir elinde zeytinyağı, bir elinde limon sıkılmış. Tak diye masaya koydu. Al evlat, sen bu işi biliyorsun dedi. Evet. Çünkü zeytinyağsız, limonsuz topik olmaz. Evet, topik yapılır, hazırlanır. Topik meze olarak yenir ama birçoğunun yediği gibi masalara kare vaziyette kesilmiş, onu alıp çatalla yemeniz doğru değil. Çünkü eksiktir. Yani onu ezeceksiniz, zeytinyağını, limonunu dökeceksiniz, harmanlayacaksınız. O zaman mezeye dönüşür. Ondan önce meze eksik bir mezedir, tamamlanmamıştır. Dolayısıyla topikle de böyle bir tatlı anım olmuştu. Yani Armenan meyhanesi. Tabii Armenan meyhanesi kendi de öldü. Meyhane de kayboldu gitti, şimdi yok öyle bir şey. Anılar derken ben yemek ayırmam ama annemin pirinç pilavını, köftesini hep ararım. Eşim çok güzel yapar. Yani bir de onun yaptığına benzesin diye elinden gelen gayreti gösterir. Benzer de yapar da ama yine de annemin yaptığı pilavı ararım. Rahmetli eniştem de senin yaptığın pilav başka derdi. Senin kızın bu pilavı yapamıyor derdi. Ama eşim öyle veya böyle meziyetli. Yani çok benzer bir şekilde, lezzetli bir şekilde. Bir de birçok yemeği. Yani eşim de İstanbul doğumludur. Onun da anne tarafı Sivaslıdır. Ama Anadolu yemeklerin kültüründe de çok becerilidir. Yani bugün bir içli köfteyi mesela herkes yapamaz ama içli köfteyi aynı bir Doğulu gibi, Urfalı gibi, Diyarbakırlı gibi hazırlar. Yani meraklıdır. İzlesin. Annem de bakın, annem ölene kadar diyebilirim. Yani elinden hareket ettiği ana kadar televizyon seyrederdi. Televizyondan not alırdı. Gider mutfakta yapardı, yani bizi hazırlardı, arardı bizi. Gelin şunu yaptım, yiyelim. Yani bu bahsettiğim yaşlar 85-87 yaşlarda. Annem 92 yaşında vefat etti. Üşenmeden yapardı ve lezzetli bir şekilde de yerdik yani. Elinin tadı çok şeydi. Keza eşim de birçok yemeği en güzel şekilde, o salmayı mesela yazın soframızda her hafta olmasa da 15'te bir mutlaka ben giderim denizden midyeleri toplarım, eve getiririm, evde birlikte temizleriz. Birlikte o pilavı yapar, salmayı pişirir, önümüze getirir. Yani birçok şeyde yemeklerden ayırmasam da özellikle bu yemekleri anarım yani. Oğlum yani genelde ismimle çağıramazdı. Oğlum, oğlum derdi. Geldiğim zaman da son zamanlarda da oğlum geldi derdi. Oğlum kelimesi çok anlamlı benim için. Oğul balı kelimesi çok anlamlı. Dedemin gözleri görmezdi. Dedem ben bildim bileli öyleydi. Yani çok işte, şeker hastalığından mı bir şeyden gözleri çok genç yaşta kör olmuş, babamın babası. Onların evi de Gecekondu'ydu. Yine o da Kumkapı'da. Gecekondu bölümü vardı. Kumkapı'nın patrikanın arkasında. Orada otururlardı. Eve geldiğim zaman ben çok severdim onlarda kalmayı. Mutlaka arada bir annem gönderirdi. Bir gece onlarda yatardım. Kapıdan girdiğimde halam sorardı. Bil bakalım kim geldi derdi. O görmez gözüyle oğul balı geldi derdi. Halen düşünürüm. Yani nasıl anlıyor? Demek ki onların kendilerine özgü bir hisleri mi var, bir şey mi var? Yani koku mu var?
Anlayamıyorum. Benim geldiğimi anlardı. Hiç ses vermeden, bir şey yapmadan anlardı. Keza tabii annem de her geldiğimde oğlum sen mi geldin diye anardık. İsmimle fazla hitap etmezdi. Yani babam da keza öyle. Babam da mıstil kelimesini kullanırdı. Mıstil çocukluğumuzda ben hayvanları çok severim. Halen isterdim ki yani bir köylük bir yerde bir tek katlı da olsa bir yerimiz olsun da orada işte tavuklar, horozlar bunlarla ilgileneyim. Yani ben çocuk yaşta mesela Filizköy'de teyzemler otururdu. Filizköy'e o zamanlar hiç öyle binalar falan yok Filizköy'de. Onlara giderdik. Onlara gitmemiz bizim ayrı bir dünyamızdı yani. Çünkü köylük bir yer. Villa tipi diyeyim. Villa değil de yani o zamanın villası diyebilirim. Tek katlı şeydi böyle. Bodrumunda 3-4 tane kuzuları vardı. Horozları vardı, tavukları vardı bahçelerinde. Şeyler vardı, meyve ağaçları vardı. Ben o zamanlar o şeyleri çok büyük çocuğum ya, 40 ayaklar gezer şeylerde, çırçır böceği mi der bir şey derler. Bana çok büyük bir şeymiş gibi gelirdi. Hayvanmış gibi gelirdi. Duvarda görür korkardım duvarda görürsem. Halbuki her tarafta onlardan vardı köylük yer olduğu için. O kuzuları ben çıkartırdım yeşilliklerde otlatırdım. Yani sanki çobanmışım gibi. Ve bu bahsettiğim yaşlar 5 yaşları, 4 yaşları yani çok ufağım o zaman. Keza akşam olduğu zaman da onları zaten kendiliğinden gelir şeylerine, ahırlarına girerlerdi. Onun için hayvanlarla ilgilenmeyi çok severdim. Yılbaşınlarında hindiler gezerdi mahallelerde. Sürüler halinde hindi satılırdı. Bir de öyle bir kültür vardı semtimizde. Yani hindi, soframızda hindi olurdu yılbaşında. Halen de o geleneğimiz sürer yani yılbaşında. Tabii o semt şeyleri yok. Gideriz işte ya hindi satılan yerden ya marketlerden alırız ama özellikle kuru yolma olmasına, kandıra olmasına dikkat ederiz. Yani öbürküleri bize lezzetsiz gelir, tatsız gelir, yavan gelir, saman gibi gelir. Yazarlardı, loteriye yazarlardı semtte. Loteriye dediğimizde kişiler ticari amaçlı liste yaparlar. İsimler işte diyelim ki birisi 4 numara yazdırır, birisi 5 numara yazdırır. Karşılığında bir numarası 5 liraysa 5 numarasına 25 lira verir. Öyle bir tipik bir kumarın bir şekli diyeyim. Yani oyun. Sonuçta o para toplanır bir kişide. O para dolarsa isimler çekiliş yapılır. Hindi kime çıkarsa hindi onundur. Hindiye de mısır takmış. Ben de çok seviyorum ya hayvanları. Bir gün bir baktım bağırdı aşağı gel diye. Geldiğimde baktım bana köşeden hindiyi gösterince tabii ben çok hoşuma gitti. Sevindim. Mıstil deyince o mıstil de hindiye takılmış bir isimdi. Ondan sonra da o mıstil bağa takıldı. Ama ikinci bir ismi Topuz'du. Topuz'da babama Topuz dendiği için dolayısıyla küçük Topuz olarak da o isim bende kalmış oldu. Topuz niye dendiğini de bilmiyorum. Aslında babam zayıf biriydi. Ben kiloluydum ama Topuz dendiği zaman Kumkapı'da eskiler babamı bilir. Topuz olarak bilirlerdi yani. Sporlar öncelikle masa tenisi. Yani bizim çünkü derneğimizin olmazsa olmazıydı. Topla, futbolla ilgilendim. Bir ara evde yay çalışması yaptım. Çok kısa bir yay. Yani kollarım gelişsin, vücut gelişsin ama o çok uzun sürmedi. Ama futbolla çok iyi olmasa da niye? Derneğimizin bir spor faaliyetiydi. Takımımız vardı. İşte turnuvalar Şenlikköy'de, Yedikule'de, adada hem spor yapmış oluyorduk hem futbol oynamış oluyorduk. Onun dışında başka bir spor şeyim olmadı yani. Kürek oldu. Çünkü niye? Sandallar vardı Yenikapı'da. İşe gitmeden çok hoşuma giderdi benim. Yarım saat sandal kiralardım. Sandalla denize açılır. İşte kürek çekerek hem deniz havası alarak ondan sonra da gelir bırakırdım sandalı oradan işe giderdim. Yani belli bir sürede onu da yaptım yani.
şöyle Hindi'nin sahibi var başında. Yani o diyelim 20-30 tane Hindiyi mahalle mahalle gezdirir. Kişiler Hindiyi alır. Evlerinde keserler. Pişirirler. Yolarlar tüylerini. Hazırlar. Yani o şeyden yılbaşından birkaç gün evvel o başlardı. Hindi ile ilgili mesela çok güzel bir enteresan bir şey de var. Hemen aklıma gelmişken anlatayım. Kumkapı'da bir kahve vardı. Tanik. Tanik'in kahvesi. Tanik'in kahvesi tam cami var köşede. Onun yanındaydı yeri. Tanik çok enteresan bir adam. Ama bunları anlatırken ben yaşamadım. Yani çünkü niye? Benden çok önce olmuş olaylar bunlar ama hep büyüklerimden dinledim. Bir gün hindiye şey yuttururlarmış. Ceviz yuttururlarmış ki yağlansın diye. Öyle bir şey varmış yani. Eşi de artık cevizi büyük bir ceviz vermiş. Ne yapmışsa boğazında düğümlenmiş. Yutamıyor. Tabi aldığı gibi hindiyi doğru kahveye gelmiş. Tanik bir çare bul. Boğulacak hayvan diye. Ne yaptın demiş. Ceviz yuttur dedin. Ceviz yutturdum demiş. Boğazında kaldı. Ölecek hayvan demiş. Şunun düşündüğü şeye bak demiş. Kafasını kopardığı gibi hindiyi vermiş eline. Al götür demiş. Hadi pişir demiş. Akşam yiyelim. Yani Tanik çok enteresan bir adam ayrıca. Yani bunu yapıyor ama mesela bir gün Tanik'in kahvesine şeyler gelir. Vergi memurları gelir. Ama ellerinde çanta falan bir şey yok yani. İşte biz mahalleden geldik derler. Şöyle bir aşağı yukarı süzer. Ne mahallesi der? Bayağı mahalleden geldik der işte. Bakacağız şefe. Hadi git oradan der be. Çantasız mahalleci mi olur der. Hadi git der dışarı der. Kovar resmen mecbur kalır giderler onlar. Tabii ertesi gün şeyle gelirler. Çantayla gelirler. Ama şeyle yani onun aslında bilir ki ama çantasız memur mu olur? Nereden bileceğim ben senin memur ol? Yanlarında kimlik falan da yok tabii o zaman. Ama ertesi günü her şeyini hazırlamıştır. Memur geldiğinde ne soracak? Defter mi soracak? Bir şey mi soracak? Sonuçta hazırlanmıştır. Ha der bak şimdi oldu der. Buyurun ne varsa der şimdi konuşalım der. Dolayısıyla memurlara kendini hazırlamıştır. Ama ilk geldiklerinde çantaları olmadığı için vergi memurlarını kapıdan kovmuştur Tanik.